Bir düşünün, size en yakın insanları bulup onların peşine düşmeniz emredilse ne yapardınız? Arizona'nın kavurucu çöllerinde yaşayan bir Apache savaşçısı. Tam da böyle bir seçimle karşı karşıya kalır. Sessizliğiyle tanınan Tonyo, hem askerlerin güvendiği en iyi iz sürücüdür hem de peşine düşmesi istenen insanların kendi halkı olabileceğini bilmektedir. İşte bu, Sierra'nın oğlunun hikayesi. "Burada hiç yağmur yağmaz mı?" diye sordu, en son gelen. Konuyu aniden değiştirmişti. "Nasıl oluyor, Bentley?" dedi memur, oradaki kıdemli cerraha hitaben. "Burada en uzun süre sen oldun." "Bilmiyorum, eminim," dedi tembelce bir ses. "Burada sadece 3 yıldır bulunuyorum." "Oradaki, Tonyo'yu dene. Burada doğdu." Bu sözler üzerine 6 adamın gözleri, yaşı belirsiz bir Apache'ye döndü. 40 yaşında görünüyordu, ama 60'a yakında olabilirdi. Parmak uçlarında mokasinleriyle, 5 fit 10 metre boyunda duruyordu. Harris'in ağırlığı, onun yanında çok küçük kalıyordu. Harris ise 5 fit boyuyla henüz kirişe bile dokunamıyordu. Harris, en azından fiziksel olarak, süvarilerin en hafif ağırlığıydı. Bu ayrıcalıkla pek gurur duyduğu da söylenemezdi. Boy ve kilo eksikliğini, neredeyse bir kediyi andıran vücudu ve hareket esnekliğiyle dengeliyordu. Kadetlik günlerinde, bu durumu kapatmak için onurlu bir davranış geliştirmeyi uygun görmüştü. O günlerde, Heavy, lakabıyla başlayan bu süreç, daha sonra bir düşünceyle değiştirilecekti. Ve Hefty Harris olarak, tam da bu hikayenin başladığı saate kadar var olmayı başarmıştı. Telgrafın henüz Arizona çöllerini sarmadığı, demiryolunun ise hayal bile edilemediği günlerde. 4 yıllık hareketli bir hizmet kaydına sahipti. 10 günlük bir keşiften yeni dönmüştü. Apache, Tonyo, onun baş karavanı ve daha önceki birçok gezisinde olduğu gibi yine seçilmiş yoldaşıydı. İkisi garip bir kombinasyon oluşturuyordu. Sarsılmaz özbaştaklık ve onurun dışında, pek ortak noktaları yoktu. Başka yerlerde bu iki kişi, düşman çetelerin rancher ağlarını bulma ve yağmacı grupları takip edip yakalamada belirgin bir başarı elde etmişti. İkili de Güney Arizona'da, işin en iyisi, olarak görülüyordu. Şimdi, diğer liderler çok çaba gösterip az başarı elde ettikleri için, Pasifik Bölümü Komutanı General'in keyfi yerindeydi. Arizona Departmanı Komutanı olan Austin'a, Tonto, Apache'ler ve Sierra Blancha'daki arkadaşlarının, Whipple kışlasından gönderilen keşif ekipleri için fazla kurnaz göründüğünü söylemekten hoşlanıyordu. McDowell ile Verde Vadi garnizonları, Teğmen Harris'i eski Camp Bowie'deki birliğinden ayırmıştı. Onu, Tonyo ile birlikte Camp Alm'deki komutana rapor vermek için göndermenin iyi bir fikir olacağını düşünmüşlerdi. Arizona'nın komutanı ise bu projeyi kendisi akıl etmiş, ancak iki nedenle reddetmişti. Birincisi, Alm'deki görevdeki subay ve askerlerin bunu bir yetersizlik iması olarak görebileceği korkusuydu. İkincisi ise, Tonyo'nun bunu muhtemelen kendine bir hakaret olarak algılayacağı gerçeğiydi. Tonyo, anlaşıldığı üzere, avlandıkları alanları uzun süredir elinde tutan Üst Verde ve bitişik dağların Apache Mojave kabilesindendi. Tonyo, Choricahuları ve Sierra Blancha'ları ya da bazen Meksika'dan, GES'ten satın alma sınırını geçen Yakuis gruplarını keşfedip vurmaktan çekinmezdi. Tonyo, bu adamlar arasında intikamcı bir iş çıkarmıştı. Ama şimdi, çok daha farklı bir teklifle yüz yüzeydi. 70'lerin başında Kuzey Arizona'nın isyanları çoğunlukla Tontolardı. Ancak Apache Mojave kabilesinin birçok genç ve cesur üyesi de onlarla birlikte hareket etmişti. Birçoğu kadınlarını ve çocuklarını da yanına almıştı. Bu da demek oluyordu ki, Tonyo muhtemelen kendi etini ve kanını avlıyordu. Genç general, belirtilen emri verirken bile mektupla itiraz etmeye cesaret etmişti. Ancak kıdemli komutan, onun dişlerini diken eden bir kararla görevine dayandı. 10 yıl önce savaş hattındaki tümen komutanının kararlılığı ile şimdi çok geride olduğu konusunda bölgesel ve yakışmayan karşılaştırmalar yapmaya başladı. San Francisco, çatışma sahnesinden belki 500 mil uzaktaydı. Ve en uzaktakiler, nadiren oradaki yerdekilerden daha net görebilir. Yine de her zaman daha iyi bildiklerini düşünürler. Bu yüzden Harris ve esanlık adamı, almaya pek de hoş bir karşılanma ile gelmediler. Üstelik ilk keşiflerinden hiçbir sonuç alamadan dönmüşlerdi. Bu nedenle, başlangıçta ılımsız olan altılı subay grubu,
Kapanışta gösterişli bir şefkatle doluydu. Büyük tümen şefinin favorisi olan Harris'in başarısızlığı, kendilerine daha fazla eleştiri yüklenemeyeceğini kanıtlamıştı. Harris bile bahsetmeye değer hiçbir şey başaramadıysa, başkalarından ne beklenebilirdi ki? Sessizlik. Bu nedenle, Harris'in başaramadığı şeyleri rapor eden kuryenin dönüşü bekleniyordu. Beyefendinin sıradaki görevini sorarken, eski karakolun komutanı astlarına iyi bir örnek olmaya çalışıyordu. Burası, iç savaş sırasında Kaliforniya gönüllüleri tarafından inşa edilen ve daha sonra isteksiz, düzenli askerler tarafından garnizon edilen bir yerdi. Komutan, Casuals, üyelerini teselli etmeye çalışıyordu. Ziyaretçiler resmi olarak değerlendirilir, astları da sadık bir şekilde aynı şekilde hareket ederdi. Ama Harris tepki vermemiş gibiydi. Harris neredeyse somurtkan görünüyordu. Harris onuruna sessizlik eklemiş. Güneşli bir günün uzun saatlerini bir hamakta yayılmış halde geçirmişti. Piposunu içiyor ve eski subay yemekhanesinin dar verandasının sonunda, gölgede çömelmiş olan, Tonio'yu inceliyordu. Tonio ise, genç komutanından daha sessiz ve çok daha dalgındı. Ve durum tam olarak buydu. Son gelen, karargâhtan yeni çıkmıştı. Yaklaşık 90 mil kuzeybatıda ve 2000 feet daha yüksekte bir yerdeydiler. Önceki öğleden sonra, oldukça geç bir saatte gelmişti. Misery Hill'in taş yamaçlarından, backboard'unun tekerlekleri kilitli bir halde, adeta bir toz ve yanlış anlama bulutu içinde yardımcının yanına doğru kaymıştı. Akşam yemeğinden önce banyo ve tıraş olmak için zar zor vakit bulabilmişti. O, departman komutanının yeni yardımcısıydı. Ona iyi hizmet etmiş ve kuzeyde, Columbia Vadisi'ndeki Kızılderili seferlerinde komutanın dikkatini çekmişti. Orada sakız botları ve slickers, tıpkı burada olduğu kadar gereksizdi. Çamur rengi arabasından resmi konutun merdivenlerine doğru koşarken, hayatında hiç bu kadar kuru hissettiğini hatırlamıyordu. Dünyevi istekler ruhani olarak kaldırılmıştı. Ama ortada bir izlenim yoktu. Şimdi, yaklaşık 18 saat sonra, Alm'de hiç yağmur yağmadığını merak ediyordu. Ve bunu ona söyleyemeyeceği bir beyaz adamın olup olmadığını bilmek istiyordu. Bu yüzden, hepsi birden, Tonio'ya baktı. Onun en eski anıları hemen bu çevredeydi. Ve, Tonio, oldukça isteksiz bir tanık oldu. Bahsedilen kıdemli kaptanın, yani Stannard'ın teşvikiyle Harris, soruyu, Pidgin, Apache dilinde yöneltti. Tonio, hareketsizce çömelerek, hayalperest bir edayla Squadron Peak'in devasa kalesine baktı. Tüm konuşmaların saygıyla durmasını bekledi. Sonunda, tam boyuna kalktı. Kolunun uzunluğuyla, geniş bir hareket yaparak kubbe benzeri zirveyi işaret etti. Zirve, akşam güneşinin eğimiyle göz kamaştırıyordu. Güneydeki düzlüklerde yer alan kın renkli kerpiç ahırların üzerine sarkık gibi görünüyordu. Ama tam 5 mil uzakta duruyordu. Tonio o kadar nadiren konuşmak için dudaklarını açardı ki, 6 adam birbirlerine nadiren gösterdikleri bir dikkatle onu dinlemeye koyuldu. Ama, Tonio'nun söyledikleri, sadece Harris tarafından çevrilebilirdi. Pikachu kafasını bulutların arasına sakladığında, "Yağmur ara." "Efendim," dedi doktor. "Üzerinde hiç bulut görmediğimi sanmıyorum, hele ki üzerinde bir bulut gördüm. Oradaki dere olmasaydı, tüm direk büzülüp uçup giderdi. Higrometre bile kullanılmamış, ya da kuru çürümeden ölmüş. Ama kurumaktan bahsetmişken, onun ritmini hiç gördün mü?" Doktor, bu özel Apache üzerinde adeta anatomiyi inceliyordu. 5 fit 10 boyunda olan, Tonio, önlerinde duruyordu. White pamuklu türbanla bağlanmış, saz siyah saçlarının saman kıvılcımını saymıyordu. Boyu 5 fit 10 metreydi, ama o kadar zayıf ve inceydi ki. Kaburgalar ve kemikler kahverengi deriyi deşiyor gibiydi. Yanlarında ve belinde, uzun, etsiz bacaklarının sürünmesiyle, ayaklarının dibinde yatan bir tazıyla yarışıyordu. "Tonio'nun derisinde yarım gram yağ bile yok," dedi Harris. Onun iz üzerindeki yorulmak bilmeyen çalışmasını açıklarken, "Tonio, 60 mil su içmeden gidebilir ve yolun sonunda taze bir papatya gibi ortaya çıkar." Tonio'nun bu son derece fit durumu, Harris'in her zaman kıskandığı ve taklit ettiği bir şeydi. Ancak bu son izci görevinde, Tonio bile onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Tonio şikayet etmişti. Şimdi orada dururken, dik, ince, derin göğsü, uzun, ince kolları ve bacaklarıyla dikkat çekiyordu. Sadece bel kemerini aşan beyaz pamuk pantolonu vardı.
Bu pantolon öne ve arkaya, kemikli dizin altına doğru uzanıyordu. Sırtı ve omuzları, boğaz ve göğsünden açılmış beyaz bir kamisa ile kaplıydı. Ayakları geyik derisi mokasinlerle kaplanmıştı. Uzun taytları ise bileklerinde katlanmış halde sarkıyordu. Onu gören, sadece bir çakalla karşılaştırabilirdi. Ada çayı arasındaki yarı aç bir kurtla. Düz ve çorak bir kurtla. Çünkü bir tazı bile susuzluk ve yorgunluğu bilirdi. Gölgede tam boy uzanmayı ve lüks içinde esnemeyi bilirdi. Oysa, Tonio, en azından gündüzleri, ya hep ayaktaydı ya da çömelmişti. Gündüz, gece ya da kurak çöller arasında uzun süre dolaştıkları sürece, Harris baş karavanı ve keşifçisinin yorgunluktan bahsettiğini hiç duymamıştı. Ama geçen haftada tam 3 kez, daha ileri gidemeyeceğini ilan etmişti. Bu, sonunda, Tonio'nun kasıtlı olarak onu hayal kırıklığına uğratacağı anlamına mı geliyordu? Çünkü kendi halkı da o isyancıların arasındaydı. Tonio, böyle bir zayıflığı kesinlikle reddetmişti. Düşmanlarla birlikte olan birkaç gencin, Mojave'den çok tonto olduğunu söylemişti. Onlar, kardeşlerini kırmış ve kabilelerini onursuz bırakmış aptallardı. Şefler, şifacılar, hatta kadınlar bile onları reddetmişti. Cesurlar öldürür, kadınlar ise onları görür görmez arkasını dönerdi. Tonio, Verde Birliği ile birlikte olan, tazı, keşifçilere işaret etti, bazıları Hualpe. Dağlardan gelen muhteşem örneklere bakıyordu. Apache yumağlar, bazıları Hualpailerin tam olarak dengi değildi. Ama birçoğu, aslında çoğu, Apache Mohaves kabilesindendi. Vahşi Retrak ülkesinin en sert, en güvenli karavanları onlardı. Snowlake'ten Sierra Blancha'ya kadar tüm kaba sıralardaki her kanyona ve kayalığa aşinaydılar. "Hepimiz kardeşiz," diye itiraz etti Tonio. "Hepsi asker. Tüm cesurlar, binlerce tontostan korkmadan. Sadece beyaz şefin maaşını ve ekmeğini alan hain arkadaşlarıyla karşılaşıp onları cezalandırmaya hevesli. En iyi hizmetlerini söz konusu etmişlerdi ve sonra Mogollon'un zirvesine dönmüşlerdi." Küçümseyici ve alaycı bir tavırla eklediler, başka kadınları da yanlarında götürdüler. Ve Harris, yine de tatmin olmamıştı. Harris, keşif henüz yarı bitmişken, Prescott'a iletilmesi gereken bir notla geri göndermişti. General başarısız olduğunu ve içindeki kötü şüpheleri anlatmak istiyordu. Şef ise avdayken, kurmay başkanı ne yapmıştı ki? Yeni gelenleri almaya göndermişti. Eve dönüş grubunu buluşturup, kendisi ve generalini görmesi için onu yola çıkarmıştı. Ve, Hefty, Harris ile ilgili işlere karışmak üzere seçilen tüm adamlar arasında. Belki de bazı açılardan en son uygun olan kişi oydu. Hizmetin farklı kollarında olsa da, onun sınıf arkadaşı ve yoldaşı olan Teğmen'di. The Lost and Strayed, adlı Halvilet. Bu adı, 65'te 3 bölgeye dağılmış çöl vahşi doğalarına gönderildikleri gerçeğiyle almıştı. Ve bazı zorlu mücadelelere, birçok sert darbeye rağmen, karşıtlarının söylediğine göre o zamandan beri kendisinden hiç haber alınamamıştı. Rakiptiler. Kadet günlerinde ve birden fazla şeyin peşindeyken hep rakiptiler. Hala silah alanında da rakiptiler. Çünkü Harris'in Arizona'da kazandığı isimle, Willett'in Columbia'da kazandığı isim eşleşiyordu. Ve şimdi Willett, Lava Beds'in kötü sonuçlu sezonundan yeni çıkmıştı. Sert darbeler, kınama ve eleştiriden daha iyisini alan, az sayıdaki adamdan biriydi. Önceki akşama kadar, West Point'te ayrıldıkları günden beri birbirlerini hiç görmemişlerdi. Öncekileri bilmeden ve ne olacağını hayal bile edemeyerek, gece içinde bir büro görevlisi, birini diğerinin sorununu öğrenmesi için göndermişti. Ve böylece, bu hikaye havada asılı kalıyordu. Şans eserine, o uzak diyarda, o uzak topraklarda bile şanssız bir piyade yarbayı vardı. İç savaşta iyi bir şansla başlamış. Erken dönemde gönüllülerden oluşan bir tugayın komutasını almıştı. Ve bir ay içinde, eğitimsiz, disiplinsiz askerlerden oluşan saf birliği, Shiloh'daki ilk şiddetli saldırıda elinden süpürülüp gitmişti. Silahı sadece 10 gün önce verilmiş ve fişeğin hangi ucunu ısıracaklarını henüz öğrenememiş. Adamlardan başka ne beklenebilirdi ki? Korkmuş atından fırlatılan general, aklını kaybederek savaş alanından kaldırıldı. 8 ay sonra, Stones River'a kadar bir daha savaş yüzü görmedi. Daha deneyimli bir komutanlıkla da aynı şey yaşandı. Ve yine de direndi. Çirkin bir yaradan iyileşmişti.
Yaş ve hizmet süresi açısından kendisinden genç olanlar, artık kolordu ve tümenlerin başındaydı. Omuzlarında çift yıldız parıldıyordu. O ise bir tugayla yeniden başlamak zorundaydı. Ancak her zamanki şansıyla, bir üst komutanın bıraktığı ölümcül boşluğa yakın bir yerde buldu kendisini. Güneyin gri akıntısının içinden geçen o boşlukta, Chickamauga için sıraya girdi. Ve 3. kez, her şey onun aksine gelişti. Kendisi ise sahada ölü gibi bırakıldı. Elinden gelenin en iyisini yapmıştı, tıpkı diğer erkekler gibi. Sadece, en kötü durumda olan hep oydu. 3 kez denenmiş ve oyunun dışına itilmişti. Sabırsız Kuzey, artık sadece felaketle bağlantılı olan bu isimlere ihtiyaç duymuyordu. Sonunda göreve geri döndüğünde, savaş bitene kadar onu mahkemelere, kurullara ve diğer arka kapı işlerine verdiler. Sonra, Mart 1865'teki genel bir evet ile Pasifik yanına gönderildi. Burada, 8 uzun yıl sonra, komuta olmadan sadece unvanla, general, oldu. Bir zamanlar omuzlarında yıldızlar parıldayan gümüş yapraklar vardı. Gümüş çizgiler, bir zamanlar kestane ve altın dalgalı olan o yerdeydi. Yüzü kırışmış, şaftı solmuştu. Nazik, sabırlı ama zavallı bir adamdı. Uzak bir çölde, 4 şirketlik bir karakol, işletiyordu. Doğu ve batıda kasvetli dağ zincirleri uzanıyordu, her yanından sular akıyordu. Evden posta yoluyla 4 uzun hafta ve 4000 mil uzaktaydı. Deniz yoluyla ise çok daha uzun bir süre demekti bu. Yapacak hiçbir şeyi yoktu. Keşif ekipleri göndermek, evrakları imzalamak. Ve ruhunu harekete geçirdiğinde, eski bir iki şarkı söylemek. Asker geçmişinde utanacak hiçbir şey yoktu. Askerliğinde sevinecek pek bir şey yoktu. Asker geleceğinde ise umut edecek hiçbir şey kalmamıştı. Etrafındaki yoldaşlarında buluyordu arkadaşlığını. En tatlı tesellisi, sadık bir eşin sarsılmaz sevgisinde ve onların tek sınırsız gurur ve mutluluğunda saklıydı. Lillian, tek kızları, hayatta kalan tek çocukları. O dönemde sürgün edilen bu 8 yılın çoğu, başlangıçta piyade binbaşı olarak geçmişti. Vahşetten çoktan kurtarılmış bölgelerde seferler yürütürken ve çoktan unutulmuş sınır kalelerinde kasılırken, Lillian ve annesi, The Bay'deki konaklama yerlerinde kalmışlardı. Amaç, çocuğun San Francisco'nun okullarından faydalanmasıydı. Yılda sadece bir kez, son zamanlara kadar, genellikle Noel zamanlarında onları ziyaret edebiliyordu. Ancak oradaki her koşucu, kurye, araba ya da posta gönderisiyle neşeli mektuplara ulaşıyordu. Bu mektuplar, Lapwai, Three Forks, Owai ve daha sonra, Hualpai ya da Hassayampa gibi eski zamanlara ait. Tuhaf posta işaretleri veya başlıklar taşıyordu. Sonunda ise bu mektuplar yumuşak, medeni ve barışçıl bir hale geldi. Hatta, ALMY, başlığını bile taşıdı. Yasanın, ona yıllardır savaş kadar uzun süre barış içinde giymesine izin verdiği generalin üniforması, nihayet diriliş umuduyla paketlendi. Ve gerçek rütbe kıyafeti, 1870'te yeniden başladı. Unvanı sonsuza kadar taşıyabilirdi, ama işareti taşıyamazdı. Gümüş yaprak, dediği gibi, 1873'te yıpranmış ve lekeli altının yerini almıştı. Sonra dağ ateşi onu yakıp öldürmüştü. Ve ardından, Arizona'daki tüm Kızılderililer ya da ordudan ayrılan kadınlar, Bayan Archer'ı görevinden vazgeçiremedi. O ve Lillian, Drum Barracks'tan Colorado'ya, Colorado'dan Prescott'a kadar uzanan bir yolculuğun kahramanlarıydı. Prescott'tan vahşi ve işkence dolu kanyonlardan geçerek, Verde Vadisi'nin ötesine kadar bir backboard yolculuğu yapmışlardı. Yolları, bekleyen garnizonun hayran gözleri ve Alm'deki sevgi dolu eş ve babanın kucaklayan kollarıyla son bulmuştu. Ve bu, geçen bir haftaydı. Yeni gelenler, Prescott'a ulaşmadan hemen önce. Yüks'lü, Harris, izcilikten henüz dönmeden hemen önceydi. Tam bu sabah, önceki günün sıcak ama kış akşamının yeniden buluşmasından beri ilk kez, iki sınıf arkadaşının fırsatı olmuştu. Bayan Archer'ı, babasının yanında vadide 4 nala yürürken görmüşlerdi. Ve bu geç öğleden sonra, güneş Mazatzal'ın siyah sırasının arkasına batarken, onunla konuşma fırsatları oldu mu? Tonio, sessiz ve adeta bir heykel gibi duruyordu. Doktor ise Verde Havzası'nın yağmurunu kayda geçirirken, aniden ortaya çıktı. Alt geçitten kıvrımlı yolda, sessizce koşuyordu. 3 binici geliyordu. Ardından yarım sürü gecikmiş, havlayan köpekler.
Yaşlı adam, kız ve düzenli adam. Ve boyasız yemek binasının ahşap verandasındaki tüm adamlar, ayağa kalktılar. Birleşik, yukarıdaki güçlere, saygı gösteriyorlardı. Rütbe ve yaş, gençlik ve güzellik. Komutan, iki yeni gelenin yararına doğru dönerek şöyle dedi. Kızım, beyler, Lillian, Bay Harris, Bay Willett. Onları, istemeden de olsa rütbe sırasının tersine göre adlandırmıştı. Bu küçük bir meseleydi, ancak Willett, Harris'ten bir yıl önce baroya terfi etmişti. Aksi takdirde, adil bir sahayla ve hiçbir iyilik olmadan, kadet günlerinin o eski rakipleri. O anda, Maazatzal'ın uzak gölgesinde bulunan tek ordu kızının huzurunda ilk kez ayağa kalktılar. Yan yana duruyorlardı. Hem başlangıç hem de ödülle yüzleşmişlerdi. Bu, hayatlarının son büyük yarışması olacaktı. Bu akşam bizimle yemek yiyesiniz, ikiniz, dedi, yaşlı adam, birkaç dakika sonra. Evde yeterince uzun süre kalmıştı. Komutan general ile. Sık sık, o gülümseyen eş, dediği kadınla görüşmüştü. Kiler ve Bodrum'un durumu hakkında notları karşılaştırmışlardı. Arizona'nın ilk günlerinde çoğumuzun yaptığı gibi. O da tüm gelenekselliği rüzgara fırlatmıştı. Siz diğerleri, dedi, bifteklerim ve hikayelerimden o kadar çok acı çektiniz ki. Dahil edilmediğiniz için mutlusunuz. Bugün sadece bu iki genç için teklif veriyorum. Biliyorsun, bizim yemek masamız sadece 6 kişilik tutuyordu. Hayır, çağrıyı boş ver, diye araya girdi. Ellerini kaldırarak sözü kesti. Biri, Briggs'in onun için karıştırdığı toddy bardağını almak içindi. Diğeri ise nazikçe itiraz ediyordu. Çünkü her iki genç de şaşkınlıkla ayağa kalkmış. Sadece akşamın serinliğini beklediklerini anlatmaya çalışıyordu. Ve sivri kuyruk ve gömlek önlerini de boş ver. Olduğu gibi gel. Gerçekten de yapmak zorundayım, efendim, dedi Willett. Soyunma üniforması ona tam bir eldiven gibi oturuyordu. O dönemin uzak doğudaki askeri sanatçısı tarafından kesilip yapılmıştı. Şirket terzisi tarafından oyulmuş ve dikilmiş beyaz pamuklu çuval ceketlerle. Ya da Harris gibi, tuval atış ekipmanıyla. Young yardımcı, öğle zamanı, o tembel saatteki kısa bir siesta sonrası hepsinin arasına çıkmıştı. Aslında bu durumu pek hoş karşılamamışlardı. Taze tıraş edilmiş ve kümeleşmiş halde. Kusursuz, kepek gibi yeni, şık bir şapka, bluz ve pantolon içindeydi. Siyah ipek çoraplar ve deri ince kesim, Oxford kravatları ile birlikte. Harris, hamakta asılmış, Tonio'yu kasvetli bir şekilde inceleyerek, onaylayıcı bir şekilde baktı. Ama hiçbir şey söylemedi. Stannard, her zaman açık sözlü ve az konuşan biriydi. Kıllı ellerini pantolonunun cebine derinlemesine sokmuştu. Yanında hiçbir subayın 2 kez denemeyeceği bir şeydi bu. Willett'i baştan aşağı süzdü. Sonra burnunu çekerek arkasını döndü. Ama Bentley ve Turner kaprisli bir itirazda bulunmuştu. Aman tanrım, ama hepimizi utandırıyorsun, dedi cerrah. Bu gönderiye geldiğimden beri buna uygun bir donanım görmedim. Yağmurdan daha nadirdir. Komutanı ziyaret ettiğinde ne giyiyorsun, diye sordu son gelen, neşeli bir keyifle. Teşekkürler, Briggs. İyi bir toddy. Bu haftaya kadar burada hiç ailem olmamıştı, dedi Bentley. Ve benim yaptığım gibi bir çağrı benim de vardı. O zaman bile keşke orada, Tonio gibi giyinseydik. Bay Willett, bu posta geldiğimden beri sadece bir kez bizimle bir subayın kızı oldu. Sadece 2 kez bir memurun eşi oldu. General hasta olmasaydı, Bayan Archer bile denemezdi. Willett yine güldü. Eskisi gibi iyi niyetliydi. Dedi, tarlada, kayıp ve yolsuzlar, pek hoş değildi. Ama burada sandığımı bile açmamıştım. Kaptan Wickham'ı Big Bug'da bıraktıktan sonra tüm bir backboard bana aitti. Bu yüzden onları da götürdüm. Burası hafif, görüyorsunuz. Sadece serge, dedi ve kolunu uzattı. Tabii ki orada, beyaza ihtiyacımız yoktu. Savaş gemileri ve plebeskinler, yılın yarısı tam giyimliydi. Ve tam o anda aklına şu soruyu sormak geldi, burada hiç yağmur yağmaz mı? Bunu yaparken daha çok Stannard ve saf arkadaşlarına hitap etti. Sanki Bentley'nin konuşmayı fazla uzattığını düşünüyordu. Özellikle Bentley'nin bu eğilimi eleştiriliyordu. Ama Stannard, gördüğümüz gibi, doktorun oyununu sezmişti. Yavaşça esnedi ve konuyu, Tonio'ya devretti. Bu hamle, Harris'i de isteksizce sohbet akışına sürükledi. Hemen hamakından çıktı. Sonra, onu fark eden o kaybolmuştu. Henüz kimseye,
Komutan yarbaydan başka kimseye Willett'in geliş amacını söylememişti. Bir önceki akşam geç saatlerde Archer, yardımcısını karşılamak için ofisine gelmiş ve mesajını dinlemişti. Yaşlı adam, aniden başını kaldırdı. Resmi masasının kaba ahşap yüzeyinde, lamba ışığında otururken, nazik yüzünde şaşkınlık ve endişe karışımı bir ifade vardı. "General bunu mu söyledi?" diye sordu. "Hayır, efendim, sorumlu olan Adjutant General. General avlanmada. Bunu biliyor olabilirdim," dedi Archer, kendi içsel halinde. Yardımcıya sadece eğildi. En nazik bir şekilde eğildi. Erkekleri severdi. Ve Lord, zavallı Archer'ın en çok sevdiği ve tarif edilemeyecek şekilde bağlandığı çocuğunu kendine geri almayı uygun görmüştü. "Sanırım söyleyeceğim. Hiçbir şey söylemeyeceğim," dedi kısa bir düşünceden sonra. "Ve Harris aracılığıyla anlatılacak her şeyi öğrenebilirsin." Ve Willett'in bir gece saat 9'da ona rapor verdiği andan beri, posta yardımcısına bile tek kelime söylememişti. Ama subaylar salonunun her adamı, genç personel subayını almaya gönderen bir şeyin olduğunu iyi biliyordu. Bir şeyin araştırılması gerektiğini ve Harris dahil her adam, kemiklerinde o şeyin son zamanlarda yaşanan ve kârsız bir izci operasyonu olduğunu hissetti. Durum böyle olduğunda, bu his hepsini savunmaya itti. Ve Willett, ne yazık ki, bunu cesaretine yordu. Harris'in gittiği ortaya çıkınca, grup derin bir sessizliğe gömüldü. Sessizlik. Tonio kendisi tekrar yükselmişti. Doğuya doğru dağlara bakarak bir süre durdu. Küstah bir gökyüzüne doğru yuvarlanan dağlara. Sonra yavaşça kerpiç duvarın köşesinden gözden kayboldu. "Kardeşe daha yakın durur," dedi Stannard, bir nöbet vakti. Turner'a, yoldaş kaptanına bakıyordu. Turner ise uyarı dolu bir bakışla önce Stannard'a, sonra baygın N'ye baktı. Şimdi Briggs ile yemek kapısında takılan N'ye doğru. Harris genç şişmanı sevmiyor. "Ne oldu, ne var?" diye sordu Buckets. Posta çeyrek başkanıydı, çok ağır ama çok fazla ayrım yapmayan bir adamdı. "Boş şey, onlar sınıf arkadaşları ve eski dostlar," diye hızlıca cevapladı Stannard. Harris çok memnun, çünkü izci bir oyuncu sönük ve konuşmak istemiyor. Yine de, Willett'i sevmiyor, sınıf classmate'i olsun ya da olmasın. "Sözlerimi fark et," diye ısrar etti paspas ve süpürgelerle dolu adam. Ve gencin yüzünü gören Stannard, çeyrek başkanının haklı olduğunu çok iyi biliyordu. Bu nedenle, alay adına Harris'in yanında süvari olarak durması onun göreviydi, dedi. Çeyrekçiye alaycı bir şekilde güldü ve verandada yürümeye başladı. Akşam ahırlarının tam zamanıydı. Kısa çiftli, tombul küçük dağcıların günlük aldığı o kısa ve yüzeysel bakım zamanı. Sürüler sürülmüş, 15 dakika önce deriyi geçerken sığ sularda sulanmışlardı. Harris geri döndüğünde, verandada sadece cerrah, yardımcı, çeyrekçi ve teğmen Willett oturuyordu. Önceki gibi sessizdi. Ama en son gelenin üniforması kadar düzenli ve süslüydü, hatta o kadar yeni olmasa da. Sonra General Archer, kızı ve toplantı heyeti geldi. Sonra, birkaç dakika sonra, akşam yemeği daveti. Ve o zamandan bir saat sonra akşam yemeği. Sınıf arkadaşlarının neredeyse kol kola yürüdükleri o an. Biri diğerinden yoksun kalmayı tercih ederken. Yemekhanesinin üyeleri, toplamda 6 subay. Kendi kurullarına çağrı bekleyen ve boş boş arkalarına bakan subaylar. Stannard, karısı o ıssız ve uzak istasyona gitmeye cesaret eden tek evli kaptan. Kendi mecazi sarmaşığı ve incir ağacının altında oturuyordu. Bu verandada ne asma, ne incir, ne de başka bir ağaç daha önce büyümemişti. Ama bu, başka gösterişlerden de yoksun olduğu anlamına gelmiyordu. Çünkü amca Sam için bu miktar, en iyi bir şilin ile hesaplanabilirdi. Stannard, kumlu toprakta ayak sesleri duyunca, 10 günlük bir Alta California gazetesinin sütunlarından başını kaldırdı. Yanındaki perdelerden homurdandı, "Şimdi geliyorlar." İçeride etek hışırtısı duyuldu. Ve çıtaların arasından, kadınsı ilgiyle dolu parlak, büyük mavi gözler belirdi. Aralanmış dudaklar, neredeyse kusursuz dişlerden oluşan iki zıt sırayı ortaya çıkarıyordu. Güneşten yanık, sonsuz, yüz ile karşılaştırıldığında daha beyaz görünen dişler. Birlikte ama ayrı olarak, bu Darby ve John, uzak sınırdan oturup gelen ikiliyi izliyordu. "Gerçek üniformayı tekrar görmek güzel değil mi?" dedi. "Burada bir akşam yemeği denemek saçma değil mi?" dedi. Sonra ikisi de sakinleşti.
İki genç subay, güneydeki yan verandanın yankılı tahtalarına bastı. Komutanın açık kapısını çaldı ve hemen karşılandı. "Now, Luz, çok güzel bir akşam yemeği yiyecekler," diye itiraz etti Bayan Stannard. "Orada 1 saatten fazla yardım ettim ve Bayan Archer harika. Akşam yemeği pek bir şey getirmese bile, Lillian orada olurdu. Onu yiyemezler," diye kararlı bir şekilde ısrar etti adam. "Yemek yiyecek kadar tatlı görünüyor," diye yanıtladı kadın. "Onu görmelisin. 6 saatlik bir yolculuktan sonra taze bir papatya gibi görünüyor. Krem bembeyaz ve... Ama sen anlamazsın. Onları bu kadar uzun süre dışarıda tutan ne oldu? Sana söylememiş miydim? Neden? Bennett'in çiftliğine gittiler. Daha yakında sebze kalıntısı bulamadım. Bayan Bennett'in marul ve turp yetiştirdiği küçük bir alanı var. Görevli bir sepet dolusu kamyon. Yapraklar ve çiçekler, haşhaş ve kaktüs taşıyordu, biliyorsun. Ve masayı ne kadar güzel yaptıklarını bile tahmin edemezsin." Stannard burnunu çekti. "Sauternelerini sıcak mı yoksa ılık mı alacaklar?" diye sordu. "Buz, meyve veya kremasız bir akşam yemeği ister misin?" "Tabii ki burada beyaz şarap yok, Luz. Ama Bordo var, ünlü Bordo da var. Ve Bicolla'daki su, Pınar'dan bile daha serin. Salata için Fransız sosu olacak. Onların domates çorbası var, hatta hırlayamayacağınız bir domates. Kızarmış tavuk, gerçek patates, petit pois, mısır ve zeytin. Sonra salata, bahar gibi serin. Sonra böyle bir omlet sufle. Ve kahve. Ama masanın görünüşü böyle, Luz. Erkekler bir şeyin nasıl göründüğü umurunda değil, yeter ki tadı doğru olsun." "Nasıl görünüyor? Öyle beyaz ve taze. Yeşil, mor ve kızıl saçılmış. Yapraklar ve haşhaşlar, biliyorsun." Ama Bayan Stannard aniden sözünü kesti. "Ne oldu, Wettstein?" diye sordu. Çünkü kendi şefleri, temel mutfak yetenekleriyle Alman bir asker koridorda belirdi. "Sue, Madam, MRS, Stannard 1 dakika gelir mi?" "Sıkıştı, Madam. Sıkıştı. Aman tanrım, nasıl?" diye bağırdı Bayan Stannard. Hemen alarm durumuna geçerek pencerenin loş ışığında kayboldu. Muhtemelen delinmiş Çinli adam o anda bile kendi mutfak kapısına doğru tam hızla ilerlemişti. Yaklaşık 50 feet uzaklıktaydı ve Bayan Stannard onu takip etti. Roma'nın kavgasında hiçbir Romalı, eski askerlerimiz kadar yardımsever olmamıştı. Tağızılar tekrar rosto yemiş miydi, bir zamanlar olduğu gibi? Eğer öyleyse, Stannard yemeği onun yerine hazırdı. Oysa o ve kaptanı, asker mutfağından ödünç alınabileceklere geri dönmek zorunda kaldılar. Hayır, fırın kapısı açıktı. Kıymetli tavuklar. Kahverengi, yağlanmış ve tam bir tur hazır halde. Sue'nin ustaca ellerinin onları tabakta yerine koymasını bekliyordu. Aralık günü bile ısıtmaya gerek yoktu. Bayan Stannard'ın hızlı ve kapsamlı bakışı her detayı fark etti. Sopa, açıkça mecazi bir laftı. Sadece yerel bir dildi. Ama ciddi bir şeydi. Because Sue'nin zeytin kahverengi teninde endişe sarılığı vardı. Ve ziyafet panosundan aceleyle geri dönen asker vurucu Doyle'un yüzü, zihinsel işkencenin teriyle doluydu. Görünüşe göre çorba çoktan servis edilmişti. Ve Doyle, gelen meleği görmeden önce boğuk bir fısıltıyla fısıldadı. "Tabii ki yapamam, Sue. General bunun üzerinde oturuyor." Ve Sue'nin uzun çivili Moğol pençeleri umutsuzlukla kalktı. Kurtarıcılarına cazip bir şekilde döndü. "Ne üzerinde oturuyor Doyle? Çabuk," dedi Bayan Stannard. "Sherry, hanımefendi. Doktor onu bilgisayarlarıyla birlikte gönderdi. Çorbayı içtiğimde küçük bardakları doldurmamı ve onu fıçı sandalyenin altına koymamı söyledi." Ama Bayan Stannard yeterince duymuştu. Neşeyle sarsılmış olsa da, bir kalemi aldı ve bir karta küçük bir çizgi karaladı. "Bunu Bayan Archer'a verin," dedi. Ve bir an sonra, ilk hikayesinin ortasında, Gazi masanın başından gelen bu sakin sözlerle kontrol edildi. "Affedersiniz canım, ama şarap soğutucusunun kapağındasın. Doyle biraz ilgilensin. General hizmetteki en zeki adam değildi. Ancak uzun deneyim ona, eşinden gelen her öneriyi hemen yerine getirme akıllılığını öğretmişti." Peçetesini ve hikayesinin ipini bırakıp ayağa kalktı. Kızaran Doyle eğildi ve yoğun bir çabayla dairesel, delikli bir üst kısmı çıkardı. Altında karanlık, silindirik bir boşluk ortaya çıktı. Derinliklerinden ıslanmış bir galvanizli demir kovası kaldırdı. Ve böylece yüklü olarak mutfağa doğru koştu.
Bayan Archer'ın neşeli kahkahaları ve generalin dudaklarından çıkan sevinç kahkahası eşliğinde. "Neden oraya koydunuz, efendim?" diye sordu bir an sonra. Doyle masanın etrafında dolaşırken, emredildiği gibi 5 küçük bardağı kokulu Amontillado ile doldurdu. "Size söylemeliyim beyler. Bu, oradaki en takdire şayan kadının bana sürekli yaşattığı hoş sürprizlerden biri. Böyle bir şey olmadan hayat bir çöl olurdu. Gerçekten benim değildi," diye çıkıştı hanımefendi. "Ama birine derin bir borçluyum." "Kimdi o, Doyle?" "Doktor Bentley, hanımefendi. Bana karanlık tutmam gerektiğini söyledi, hanımefendi. Bulabildiğim en serin yerde. Ama burada kahkaha sesleri kelimeleri susturdu. Ve mutfakta bekleyen kulaklara her şeyin yolunda olduğunu bildiren mutlu haberleri uçurdu." Bayan Stannard, Lucy'ye açıklamak için aceleyle uzaklaştı ve akşam yemeği neşeyle devam etti. "Doğru yaptın, Doyle, doğru yaptın," diye bağırdı general. "Ve doktorun sağlığına içeceğiz. Gerçekten karanlık tutun. Ha, ha, ha. Ve sonra hiçbir şey olmazdı. Sadece bu değerli ve özel sandalyenin hikayesini anlatmak zorundaydı. San Francisco'dan aldığı ve Pasifik boyunca yeşil bir yaşlılığa kadar yaşayacağı mobilyalar bile. Arizona'nın sıcak ve kuru atmosferinde hızla parçalandı. Ulaşım maliyeti nedeniyle kesinlikle çok az dolap eşyaları vardı. Ama her dikiş ve eklem perçinlenmedikçe olanlar, en uygun olmayan anlarda dağılırdı. Bürolar ve yıkama standları, masalar, kanepe ve sandalyeler sonsuza dek daha az ya da çok önemli bir bölümü kaybediyordu. Ve tek güvenilir masa, marangoz olan Çeyrek Master tarafından yapılmış masaydı. Ve bu medeniyetimizin öncüleri. Ordunun kadın ve erkekleri, Malap'ta yapım ve döşeme konusunda az olmayan deneyime sahipti. Göçmenler ve yerleşimciler, kanatları altında güvende tutarken, kılıçları saban ve mızrakları budama kancalarına çevirebiliyordu. Kutsal yazının dediği gibi, askerleri giysi kutularını kanepeye, sabun kutularını beşiğe ve domuz fıçılarını fotile çevirdi. Çin ve kaliko kumaşlar, çirkin çatlaklar ve düğüm delikleriyle ilan edilen birçok günahı örtüyordu. Camp Alm'deki en güzel yatarlı sandalye doktora aitti. Mahkum sedyeleri ve barınak çadırından oluşan bir bileşimdi. En iyi yemek odası seti şeker fıçılarından kesilmiş. Eski gazetelerle doldurulmuş. Peynir bezi ve kaliko ile neşeli bir şekilde kaplanmıştı. Viyana'nın bükülmüş ahşap işçiliğiyle rahatlıkta. Hatta havalı zarafette yarışıyordu. Bayan ve Bay Archer'ın kampa indiği ve sevgili komutanlarının ordularını süsleyecek neredeyse hiçbir mobilyası olmadığı bilinince, her subay, hastaneye ait olmayan, 100. ve G.E. gibi ev eşyalarını generalin emrine koymak için aceleyle karar verdi. Stannard'lar, 3 perçinli, baston tabanlı yemek odası sandalyesi ve yedek oda kıyafetlerini tamamladılar. Kaptan Turner, güzel ortaklığı henüz bu yıkıcı güneşlere gitmemişti. Yatak ve ofis gönderdi. Sonuncusu düğmesizdi, ama çekmeceleri kılıç ucuyla açabilirdi. Posta tüccarı mağazadan bir sürü küçük eşyalarla geldi. Bekarlar bile bir şeyler yapmaya hevesliydi. Tüm bunları Bayan Archer minnetle ve gülümseyerek kabul etti. Ve gelecekteki dönüş için zihninde not aldı. Ama Stannard'ların katkısına rağmen, general ayrıcalığına kararlı bir şekilde dayandı ve tahtına yakın oturdu. Sık sık ilan ettiği gibi. Arizona'nın en güzel yemek sandalyesi, efendim. 58'de Old Port Buford'da standart bir meşe viski fıçısından kesildi. Kendi fikirlerime ve çizgilerime göre. Ve bugün $1 kadar ses veriyor, efendim. Toplamda sadece 3 kez kaplandı. Bak ona. Ve burada, bir hareketle, koltuğu hızla kaldırırdı. Sandalye ve uşak kileri kombinasyonu, efendim. Redskinler karakolda serbest bıraktığında viski ve tütünümü orada tutardım ve odamızı aramayı hiç düşünmezlerdi. Ve şimdi Doyle, doktorun reçete ettiği gibi kullandı, sonra unuttu. Ha, ha, ha. Vay canına, ama bu harika şeri. Neredeyse buzlanmış gibi havalı. Harris, oğlum, içki içmiyorsun. Bir anlık sessizlik oldu. Sessizlik. Sonra genç subay basitçe, ama neredeyse özür dileyerek cevap verdi. Neden? Hiç görmedim, efendim. Bu, evin hanımefendisinin sağında, yani sağ tarafında Lillian olan Villett'in. Ev sahibinin dikkatini çektiği bir anda oldu. Günün tarzına uygun olarak, dolu şeri bardağını kaldırıp eğilmiş ve onun sağlığına içmişti. Bu, generalin daha önce 3 kez yaptığı bir başarıydı.
"Keşke bunu bilseydim beyler," dedi ev sahibi. Ancak biraz önce, bunun sonucunda samimi bir yaklaşımla ekledi. "Ve posta hakkında bir damla angostura bulabilseydim. Akşam yemeğinden önce biraz, canlanma, yapardık. Ama biliyor musunuz, ben. Nadiren kendimle ilgili acı şeyler olur. Kokteyllere ihtiyacım yok. Saat 12'den önce ya da gece 12'den sonra bir damla Stingo asla dokunmam." Eski Bluegrass'a katılıyorum. Bluegrass, ikinci topçu 1965'te. Savaşın hemen ardından Presidio'da postcerrah olarak görev yapıyordu. Ve özellikle de Kentakyalı olan yardımcıları Birk'i karşılamak için elinden geleni yaptı. Tırnak işareti. Sonra doğuya gitmesi emredildi. Birk'e kutsamasını, içki kutusunu ve bu uyarıyı bıraktı. Breck bunu kendisi anlattı. "Genç adam," dedi, "kokteyl içtiğini görüyorum. Şimdi, tavsiyemi dinle ve yapma. Bitterleri içersin, burnuna gider ve kırmızıya boyanır. Şekeri içiyorsun ve beynine gidip fışkırıyor. Böylece viskinin tüm iyi etkilerini kaybediyorsun." Ha, ha, ha. Bu, neşeli yaşlı askerin çok sevindiği bir hikayeydi. Stannard, yemeğin yarısına kadar bunu anlatacağına bahse girmişti ve Doyle ile tavuklarla birlikte geliyordu. Nazik, buruşmuş, parlayan yüz. Arizona'nın güneşlerinin ateşiyle kırmızı beyaz bıyık ve imparatorluk şarısıyla karşılaştırıldığında daha kırmızıydı. Bentley'nin sevdiği şarap aleviyle kızıllaşıyordu ki. Aniden şaşkınlıkla, sağ tarafında yalnız oturan genç subayın küçük şeri bardağını reddettiğini gördü. Campbell'de küçük ziyafete başka bir kız yoktu. Ve Bayan Stannard, bir kardeşi için yas tutarak daveti kabul edememişti. 30 yıl önce böyle bir şey orduda, 50 yıl önce sivil hayatta duyulmamış kadar nadirdi. Genç subayın utangaç cevabından sonra, bir an için Gazi. Sanki bir azarlama duymuş gibi öylece oturdu. Sessizlik. Garip bir durumun rahatlamasını sağlayan Bayan Archer'dı. "Bay Harris eğitime devam etmeye inanır," diye hafifçe söyledi. Onsuz dağ keşiflerinde başarılı olamazdı. Generalin keşif günleri bitti ve ona hoş görülüyoruz. Gerçekten de, çok geçmeden generalin kendini şımartıyormuş gibi görünmeye başladığı bir durum vardı. Claret kısa süre sonra şeri içmeye geçti. Ancak Bentley'nin sağlığı tekrar sarhoş olana ve emir görevlisi ön verandadan çağırıp, generalin iltifatlarıyla gitmeye çağrılmıştı. "Bu bordo ağacı," diye ilan etti. "Geçen yıl Yuma'ya geldiğimde Barry ve Patton'ın Montana'ya koyduğu 12 kare arasından kurtardığım bir parça. Lillian'dan daha yaşlı. Bunu, yanındaki pembe yanağını sevgi dolu ve oyunbazca çimdikleyerek söylemişti. Ve neredeyse onun kadar iyi. Bunu seyreltmek yok, Bay Willett. Çünkü o genç subayın masadaki tek bir karafe baktığını görmeyeledi. Eşi, generalin göğsü erken ölü adamın kanonunda boşaldığında çözülmüştü. "Kaliforniya kaba içkilerini istediğin kadar seyrelt. Ama Fransa'nın güneşli asmalarından gelen kırmızı suyu kullanma." "Hayır efendim. Üstelik bu ve eski Burgonya, kan sıcaklığında içmeniz gereken şaraplardır. Arizona'daki biz ateş tapanlar için Sauternes, Hock ya da şampanya yok. Lillian buradaki ve kutsanmış eşim bu yüzden bu kırmızı şarapları sevmiyor. Zarif damaklarını serinletecek bir şey istiyorlar ama adamlar, efendimler ve askerler. Bu ne, Bella, bellissima. Salata, Fransız sosu ve aynı zamanda harika, bravissima, sevgilim. Bunu nasıl başardınız? Olla mı? Tabii ki. Her şey olur. Gerekirse kafamı sakinle. Hey, Willett. Ve tüm bu zaman, yanındaki zarif subayla sohbet etmediği ya da karşıdaki bronzlaşmış, güneşte kurumuş, sessizce gözlemci arkadaşına tek kelime söylemediği zamanlarda. Lilian'ın sevgi dolu gözleri babasının yabanı yüzünü sonsuza dek arıyordu. Her bakışta sevgi ve hayranlık vardı. Tüm bu süre boyunca, misafirleriyle samimi sohbet ederken bile, Bayan Archer asker efendisinden bir bakışını ya da sözünü hiç kaybetmedi. Sevecen gülümsemesi ya da neşeli kahkahası, onun saldırmalarını ödüllendirmeyi asla unutmadı. Parlayan yüzüne bir endişe gölgesi hiç gelmedi. General, o evin reisiydi ve onlar onun sadık tebaasıydı. Hatta Doyle'un dökmesine izin verdiği kirde, saçının en dış dalgasından yudum aldılar. Karanlık mutfak koridorunda yüksek bir, "klop" sesi duyulduğunda, omlet içeri girerken başka bir şişenin açıldığını duyduğunda bile, beyaz cübbeli Suey tarafından yukarı kaldırılmış
Kırmızı haşhaş ve mavi alevlerle taçlandırılmış ve ziyafetin hanımefendisinin önünde zaferle yerleştirilmişti. Harris hoşnutsuzluk hissedemedi. Daha sonra, generalin hevesli eli, koyu renkli bayrağı şamdanı devirip sıvı, adamantine, değerli bir masa örtüsüne sıçrattığında bile, yaş ve saygınlık işaretlerini süpürmek kutsal bir ayaktırıcılıktı. Genç askerin elinin alevine ne kadar hızlı dokunması ve sönmesi, nazik bir gülümseme tek azarlamaydı. Ardından, teşekkürler, Bay Harris. Umarım elini yakmadın. Hepsi benim suçum, dedi. General, duvarlarda düzinelerce şam koyabilirken masaya mum koymanın aptallık olduğunu ilan etti. Gerçekten de, bir düzine mum olmalıydı. Raf ve büfe üzerindeki yasak gaz yağı büyük lambalarda vardı. Her biri parıldayan teneke reflektörle desteklenmişti. Bakalım, bakalım, diye devam etti Bayan Archer, iki eski usul yadigarımızdan bahsediyorduk. O sevimli 3 soketli çubuklar. Generalin büyükbabası tarafından İngiltere'den koloni döneminde getirilmişti. Ellerinde olan her şeyle böyleydi, ama çok az şeyleri vardı. Devasa gümüş çatallar, yıpranmış eski kaşıklar, daha sonra gelen küçük şeker kasesi ve krema. Hepsi bir arma ve tek bir kelime taşıyordu. Her şey, generalin, olmuştu. O iyi soylu gazi diz çökerek hayranlık yapmamıştı. Hepsi, sürgününü kutlamak için gelene kadar San Francisco'da saklanmıştı. Ancak şimdi güney sınırından gelen genç izci lideri, Alm'de ilk misafirleri ve komutanın yeni yardımcısı sınıf arkadaşı onuruna tören olarak geçit törenine sunuldular. İkisi de, anlaşıldığı üzere, onları yarın terk edeceklerdi. Ve tüm bu süre boyunca, pencereler, Arizona usulü, gün boyunca tüm sıcak ışıkları kaplanmış olsa da, yemek odasının ışıkları siyah-beyaz, mavi ve kırmızı navajo kumaşlarının arkasında gizlenmişti. Koridorlar hava kaybetmeyecek kadar genişti. Köpekler, kapıların önünde ve arkasında inleyerek ve hayal ederek küflenmişti. Görevdeki görevlilerin uzun haftalar ve aylar boyunca evde özgürce dayanmasına karşı koydukları dikkatli mücadeleye kızgınlardı. Karanlık, kumlu geçit töreninin üzerine çökmüştü. Işıklar karşı cephede, askerlerin uzun kışlalarında parlıyordu. Ve yıldızlar, mırıldanan derenin ötesinde, çam dağlarının üzerinde parlak parlıyordu. Yemekhanede cerrah, yardımcı, çeyrekçe, piyade yüzbaşı Bonner, subalterni ve ciddi kaptan Turner ile birlikte verandada oturup pipo içiyor ve biraz konuşurken bile bungalovu gözleri ve kulakları vardı. Yaşlı adamın odası, 300 metre uzaklıktaki oda. Neşeli kahkahalarının uğultusu hala havada yankılandı. Ve hemen gitarın çınlaması, kadın giysilerinin şıptısı, sandalyelerin hırıltısı ve neşeli sesler. Kampın gördüğü ilk akşam yemeği partisinin, kadınlarsız bir akşam yemeği partisine, masadan ayrılıp verandada toplandığını gösteriyordu. Bu sırada, bulutsuz bir ay doğuya doğru yükselen tepelerin arkasından yükselmişti. Ve ışınları grubun üzerine eğik bir şekilde dökülüyordu. En azından şimdi güney ucuna yakın oturan kısmı ise. İzleyenler Lilian'ın kenarın birkaç metre yakınında bir sandalye aldığını ve Willet'in hala yakından takip ettiğini fark etmekte gecikmediler. Generalin purosunun kırmızı kalbi pencere ile merkezi kapının ortasında görünüyordu. Ama neşeli ev sahibi gölgeye sarılmıştı. Kapının ışığı, Bayan Archer'ın beyaz elbisesine ve önünde duran ince, küçük boylu teğmen Harris'in figürüne düştü. Generalin samimi ve yankılı sesini duydular, hemen protesto için yükselmişti. Hayır, henüz gitme çocuk. Bırak, Tonyo bu gece kendine baksın. İkinizin de Lilian'ın şarkı söylediğini duymanızı istiyorum. Burada, görevli, git, Tonyo'yu bul ve ona tebriklerimi ilet. Hayır. Sadece, Tonyo'ya onu görmek istiyorum, de. Archer ile birlikte olan görevli, birçok diğer karakol komutanı gibi, nihai çare. Her şeyi çare ve tartışmalı tüm meselelerin yanılmaz çözümü olarak görüyordu. Görevli, gitme emrinde değil, ayağa kalktı. Tonyo'yu ya da onu nerede bulacağını bilmiyordu ama bunu söylememek, bir şey söylemek istememek gerektiğini biliyordu. Hemen nöbetçi çavuşuna gitti, ki onun kadar iyi bir şey bilmemesi gerekirdi. Harris'in vaat edilen şarkıyı dinleme zevkine sahip olacağı. Şimdi gitmeyi kesinlikle aklına getiremiyordu. Bu karmaşayı içtenlikle umuyordu. Ve hareket sesleri, insanların ayağa kalkması ve Archer'ın neşeli karşılaması sesiyle gelen
Ziyaretçilerin yakın zamanda düzenlenenlere katıldığını gösteriyordu. Ve bunun anlamı, tabii ki Stannard'lar, çünkü gerçekten başka kimse yoktu. Ve sonra Stannard'ın, Bayan Archer'ın akşam yemeğinden sonra gelmelerini istediğini söylediği hatırlandı. Çünkü katılamayacaklardı. Lilian'ın şarkı söylemesi, bu iki genç asker hariç herkesin duyduğu, keyif aldığı ve tekrar duymak istediği bir şeydi. Ve karmaşa, yaşlı Stannard'ın yorumunda bu kadar hassas olmamasını ve davetin dakikliğini kabul etmemesini diledi. Birkaç dakika genel sohbet ve kahkaha ardından Archer'ın sesi tekrar baskınlaştı. Hiçbir şey olmazdı, Stannard'lar gelip o ünlü Bordeaux Clair'di tatmalıydı. Ki o akşam yemeğinden sonra ne kadar zevk alsa da ne kadar istemiş olursa olsun. Sonra herkes tekrar içeri girdi, Lilian ve Teğmen Harris hariç. Çünkü bu ikisi verandanın güney ucundaki ay ışığına doğru yürüyordu. Kız yerine ve gitarına geri döndü. Genç subay, son zamanlarda Villett'in oturduğu sandalyeye geçti ve burada tam 10 dakika sohbet ettiler. Bu sırada nöbetçi evinden geri döndü. Beşli koridordan akın etti ve Villett, yerine oturup sohbet etmeye geldiğinde sınıf arkadaşının eline sahip olduğunu gördü. Bu, Harris'in elindeki ilk fırsattı. Ve Villett, onun ayağa kalkıp kendi lehine teslim olmasını umuyorsa ya da bekliyorsa, hayal kırıklığına mahkumdu. Harris hiç başını çevirmedi. Kasım gecesi Kaptan Stannard'a bakarken, ülkenin asker okulundan mezun olan bu iki genç kişi tuhaf bir zıtlıktı. Bunu karısına anlattı ve uzun süre sonra düşündü. Çünkü o da küçük gruba biraz sabırsız. Generalin sakin monoloğundan ve hiçbir rolü olmayan bir sohbetten yorgun gelmişti. Ama burada da Stannard çok az fırsat buldu. Bayan Archer, biraz öne eğilirken, Bay Harris'e, Prezidyoda topçuların o ölümcül Modoc Savaşı'na aceleyle gönderilmeden hemen önce verdiği parlak topu anlatıyordu. Harris, bu ilişkiye pek önem vermiyor ve muhtemelen onun söylediklerini pek duymamıştı. Sanki her kelimesini içine alıyormuş gibi oturuyordu ve onun tatlı genç yüzünün güzelliğine hayranlıkla bakıyordu. O da öne eğiliyordu, ince, esnek vücudu günün süs üniformasını giymişti. Belirgin yüzü vardı. İnce, neredeyse boş yanakları, güney çölünün kavurucu güneşleriyle kahverengiyle bronzlaşmıştı. Saçları şekilli başına yakın kesilmiş, gri mavi gözleri büyük, dolgun ve kararlı. Sarsılmaz bir şekilde ona sabitlenmişti. Dirseğine yaslanmış, ince kahverengi bir eli güneşte beyazlanmış bıyığının uçlarıyla oynuyor. Diğeri ise ay ışığında parlayan sınıf yüzüğüyle dizinin üzerinde boş duruyordu. Boy veya kilo eksikliği olan fiziksel özellikler. Bir adamı etkileyici kılan bu özelliklerle genç bir sporcu gibi görünüyordu. Sağlam ve formda. Hız ve dayanıklılık için antrenman yapmış, ama çelik gibi güç ve kalitesinde soğuk. Üzerinde duran, onun da duyabileceği ve bakabileceği bir yerde. Zarif bir formda, zarif pozda ve giyimde hassas bir şekilde. Şövalyelik subayı ve beyefendi resmi olan Hal Villett. Neredeyse 6 inç daha boylu. Aynı anda hem emir verici hem de kendinden emin bir duruşla üstünlüğüydü. Ve Harris'inki kadar çarpıcı derecede yakışıklı bir yüzü son derece sıradandı. Villett'in gözleri ve saçları derin, parlak kahverengi. Kaşları kalın ve ağır kavisli, ağzı yumuşak, hassas. Dudakları güzelce kıvrımlı ve dişleri beyaz ve neredeyse mükemmeldi. Bıyığı, uzun ve kıvrımlı olmasına rağmen, altında gizlenen tüm büyüleri gizlememesi için dikkatlice eğitilmişti. Aynı anda hem balo salonunun hem de savaş alanının şövalyesine baktı. Aşkta ya da savaşta iz bırakacak bir adam. Ve bunu elde etmişti. Hayat Heraldville'de hediyelerle doluydu. Eski sınır soyundan geliyordu. Adı, Point'e girdiği yıl başkan onluğunun birincisiydi. Yılki Haziran'da asistan onbaşılar listesinde ilk ve ertesi yıl ilk çavuşlar arasında ilk oldu. Tartışmasız bir söylentiye göre, çavuş olabilirdi. Ama komutana hırsının kıdemli kaptanlıkta olduğunu söylemişti ve 1. sınıf yaz kaptanı olarak seçilmişti. Ancak Ağustos sonunda gülümsemek için aceleci ve yasaklı bir macera cezası olarak kaybetmişti. Ve muhtemelen bir okşama ve 2 yıl önce sivri takım arkadaşlarının en altından başlayıp izinli bir şirketin, geç çavuşu, olan. Ancak, taktiklerde en önde duran, Fransızca ve çizim dışında her konuda iyi olan ve davranışta kusursuz olan adama kaybetti. İnç farkı olmamasına rağmen kaptanlık kazandı.
Parlak arkadaşından bir düzine mezun olan Harris, süvari arayışında komisyon arayıp kazanmış. New Mexico'da ve ardından Arizona'da göreve gönderilmişti. Çöllerde ya da dağlarda sürekli zorluk göstermiş. Ta ki fiziksel olarak sert ve ruhu neredeyse elastik olana kadar. Apache Mojave ülkesindeki bu yakın deneyime kadar hiç umut kırılması belirtisi göstermemişti. Şimdi bu daha belirgin görünüyordu. Çünkü 2 yıldır ayrılmaz bir rehber ve hatta yoldaş olan, Tonyo'ya. Kızılderili izcilerinin, Grand Capitan'ına karşı güvensizlik de buna bir yanında. Ve o orada, ay ışığında tatlı bir hayalin içinde otururken, onun hassas dudaklarının oyununu incelerken, kendisiyle ilgili her şeyi bir an için unutmuşken, ayaklarının dibindeki parıldayan bir saçın üzerine sarıklı bir başın gölgesi düştü. Onu görünce hafif, yarı bastırılmış korku çığlığıyla irkildi. Sonra, utanmış gibi, gergin bir kahkahaya boğuldu. Harris bir anda ayağa kalktı ve dönerek, Tonyo'ya baktı. Uzun, zayıf, sessiz, ifadesiz. "Kukuyir," diye sordu, ayinin açık ve net bir dilinde. Aslı'nın böyle görünmeden, duyulmadan, çağrılmamış ve onun korkuttuğuna dair bir şey ortaya çıkması onu rahatsız ediyordu. Sessiz kumları, yumuşak tabanlı mokasinleri, yerli gizliliği unuttu. Şu anda generalin görevini unuttu. Tonyo'nun sessizce cevap vermesiyle aklına geldi. Ciddi, kinsiz ve Apache dilinde. "Şefim beni aradı. 1 dakika izin verin, Bayan Archer." "Hemen geri döneceğim," dedi Harris, hala titreyen kızın üzerine eğilerek. Sonra, keskin bir şekilde dönüp, Tonyo'yu takip etmesini söyledi. Gözleri Willett'in gözleriyle buluştu, dostça gülümsedi. "Sen yokken ben saklayacağım, Hefti," dedi, gülerek rahatlıkla. Boşalan koltuğa hızla oturdu. "Şınov, Bayan Archer, kaldığınız yerden devam ederseniz, minnettar ve ilgi göstereceğim." Cevap alamayan Harris, General ve Stannard'ın savaş zamanı liderinin erteleri üzerine tek taraflı tartışmaya girdiği yere hafifçe adım attı. Bu liderlik birlik ordusunun doğu ya da batı adamları tarafından iyi biliniyordu. General bağırıyor, küçük kişi dinliyor, ikna olmadan. Bu, genel olarak şarapla ısıtıldığında genişlemiş bir konuda geniş fikir ayrılığı yaşadığı bir noktaydı. Willett'ten 2 şişe sağlam eski bordo şaletini atmada sadece orta derecede yardım almıştı ve biri gevezelik dilini sallamaya yetiyordu. Harris'i görünce durmadan duracaktı, önünde sessiz ve saygılı duruyordu. Stannard araya girip, "Duyduğuma göre, Tonyo'yu çağırdınız, efendim," demek zorunda kaldı. Ve hepsi de çok yakından geldi, Gazi döndü. "Ruhum kutsusu, oğlum, öyle yaptım." "Ne için, acaba?" "Sanırım keşifçiler için gece emirleriyle gitmemi engellemek için, efendim," dedi Harris derinden. "Ve eğer onu şahsen görmek istemezseniz, şimdi söyleyeceğim. Bu kadar erken mi başlamalısın, Harris? Kanona sadece 30 mil kaldı." "Biliyorum efendim, ama gün doğmadan önce Bennett'in evinde olmam gerekiyor. İzcileri bizi daha geç başlarsak görürdü. O mahalleyi inceledikten sonra Kanon'a gidiyoruz." "Peki o zaman, kovalar aynı anda erzak verir. En iyi düşündüğün anda başla. Ama şimdi, Stannard, bak buraya, Virginia'da bu kadar inatçı ve enerjikse, bunu nasıl açıklarsın?" Ama Harris selam vermiş ve arkasını dönmüştü, Tonyo peşinde. Verandanın sonundan geçerken, Lillian ve dinleyicisi oturuyordu. Harris onun sandalyesini cesaretinden çok daha yaklaştırdığını ve öne doğru eğildiğini fark etti. Yakışıklı koyu kafa, kucağında boş boş duran gitarla oynayan açık elin neredeyse üzerine çıkmıştı. Başarılı hanımefendilerin modern halk dili o zamanlar bilinmiyordu. Harris orada otururken öne eğilip, sohbet ve canlılıkla dolu olan kız. Şimdi kaba ama rahat sandalyede hayaliyle uzanmış, göz kapakları sallanmış. Uzun kirpikleri yumuşak yanağını süpürüyor, dinliyor. Willett'in neredeyse duyulmaz sözlerinin mırıldanan akışını içine çekiyor ve ay ışığında sertleşmiş. Sınıf arkadaşının sert genç yüzünü içine çekiyordu. Çünkü Harris daha önce görmüş ve duymuştu. Kısa bir süre sessiz Apache'ye talimatlarını verdi ve işaretle bitirdi, "Konuştum." Hepsi bu. Ama, Tonyo kıpırdamadı. Willett'in adanmış tavrında bir şey. Belki de kızı hafifçe rahatsız ediyordu ve sandalyesine yaslanarak küçük bir terlikli ayağını yerden kaldırmıştı. General o anda o kadar yüksek konuşuyordu ki diğer sesleri boğacak kadar yüksekti.
Yardımcı, karanlık gözleri parlıyor ve yakınındaki güzel yüzün gözlerine kilitlenmişti. Kendi konuşmacılığı dışında her şeye karşı sağır görünüyordu. Ama Kızılderili, bir elini genç subayının bileğine koymuş. Diğer eliyle ise Lilian'ın sandalyesinin altında kıvrılmış bir nesneye işaret etmişti. Küçük ayağının ipek çorapında sallandığı yerden yarım kol mesafesinde değil, bir el mesafesindeydi. O anda Willet etkileyici bir şekilde eğildi, daha da yaklaştı. Ve içgüdüsel olarak Lilian elini daha da uzaklaştırmak üzereymiş gibi hareket ettirdi. Tam da bu anda Harris konuştu. Sesi tamamen sakindi, hatta hafif bir uzatma gibiydi. Ama her kelime net, belirgin ve nezaketine rağmen otoriter, etkileyiciydi. Bayan Archer ve, Willet, bir an mükemmel şekilde hareketsiz oturun. Hareket etme. Bir kas, general bile, bir şaşkınlıkla, belki nefes almak için, durmuş, sessiz ve şaşkın oturmuştu. Sessizlik. Uzun adımlarla bir kedi gibi sessiz ve pürüzsüz. Tonio verandanın kenarından geçti ve çevik bir yayla Lilian'ın sandalyesinin arkasındaydı. Orada anında uçtu. Sert, hırıltılı sesi duyuldu. Sonra bir kırbaç gibi, bir yıldırım şaklaması. Siyah ve kıvranan bir şey kumun içine fırladı. Sonra körü körüne kıpırdanarak uzaklaştı. Ve, Tonio tam boyuna doğruldu ve tek kelime etmeden verandadan yürüdü. "Allah aşkına, o neydi?" diye bağırdı general, sandalyesinden fırlayıp kızının yanına koştu. "Sadece bir yılan efendim," dedi Harris sessizce, onlara doğru yürüyerek. Zaten o şey bitti. Bir saat sonra, kışlada ışıklar sönmüştü. Garnizona, adeta bir yaz gecesini andıran o kış gecesinin sessizliği çökmüştü. Yemek ve ofis binalarında her şey karanlığa gömülmüştü. Subay odalarının kütük ve kerpiç cepheleri boyunca, ara sıra açık kapılardan ahşap verandalara sızan fener parıltıları saçılıyordu. Ay ışınları, kumlu geçit töreni alanını, kaba oyma çatıları ve duvarları yumuşak, gümüşi bir parlaklıkla dolduruyordu. Bu parıldayan ışıklar, alt düzlüklerdeki mağazayı ve hemen mesa kenarında oturan kütük nöbetçi evindeki o büyük, üçgen, cam yüzlü, demir kaplı Cresset'in bulanık gözlerini bile gölgede bırakıyordu. Uzaklarda, vadinin loş manzaraları arasında, derenin gümüş şeridi söğütler arasında dolanıyor ve kıvrılıyordu. Ama yükseklikler, genellikle kendi çam ağaçlarının koyu gölgeleriyle sarılıp gizlenmişti. Kart odasında oldukça büyük bir oyun oynanıyordu. Çiftçilerden ve arayıcılardan oluşan iki grup, Cesur bir, denizaltı ve sözleşmeli doktor, partiyi meydana getiriyordu. Ancak general, hanesi ve yakın komşuları ya çoktan emekli olmuş ya da gece için köşelerine çekilmekteydi. Sadece nöbetçi ve baykuşlar, güvertedeydi. O günlerde ve o bölgelerde, ordu halkının hayatı belli bir düzene bağlıydı. Sabahın serinliğini yakalamak için şafak vakti dışarı çıkmak zorundaydılar. Muslukta yatmak, 6 saatlik o güzellik uykusuna çekilmek. Öğleden sonra hafifçe öğle yemeği yiyerek 1-2 saat uykulu dinlenmek. Ve sonra, küvet ve taze çarşaf keyfinden sonra, öğleden sonra görevleri için yola çıkmak gerekirdi. Tüm sosyal eğlence, genellikle güneşin göremediği zamanlarda başlar. Dağların perdesinin arkasına düşerdi. Ama keşif kampında, ahırlar dışında hala hafif bir hareketlilik vardı. Erzaklar dövmede çekilmişti. İnce ve esmer adamlar, şeflerinin önünde yarım daire şeklinde çömelmiş. Sabırla paylarını bekliyorlardı. Aralarındaki hiçbir adam, bir paketin sonunu bile açmıyordu. Ne bir kartuş ne de bir kraker. Sonuncusu maaşı alana ve herkesin servisi tamamlanana kadar bu böyle sürüp giderdi. Şafaktan önce tekrar yola çıkmaları gerektiği biliniyordu. Oraya doğru. Bu durum Tonio'ya bile söylenmemişti ama Tonio bunu fark etmiş, bunu hissetmişti. Şimdiye kadar, genç komutanı ile kendisi arasında bir tartışma olurdu. Bu gece ise, hiç yoktu. Bunun yerine, komutanların evindeki o heyecan verici olaydan ve müdahale eden çıngıraklı yılanın göreve alınmasından sadece yarım saat sonra, Tonio yardımcının ofisine çağrıldı. Ardından Teğmen Willet tarafından sorgulandı. Tercüman olarak Teğmen Harris değil, Kargador Munoz görev yapıyordu. Şimdiye kadar Tonio, büyük babanın kaptanlarıyla görüşmesini hep Teğmen Harris'in çevirisiyle yürütmüştü. Hem o subay hem de Tonio için bu sefer bir yük treni görevlisinin seçilmesi son derece önemliydi. Adı, Prescott'taki karargahta önerilmişti ve Munoz,
Monte ve Mescal sevdiği için erkenden bir görevli göndermişti. Bir diğer önemli şey ise, Harris'in Tonio'nun sınavına katılma davetini açıkça reddetmiş olmasıydı. Eğer Bay Willett'in bana sormak istediği bir soru varsa, demişti, beni Doktor Bentley'nin evinde bulur. Gerçekten de orada, adeti üzere çağrı bekleyerek vakit geçiriyordu. Ayrıca, Stannard, Turner ve Doktor Bentley için de durum oldukça açıktı. Harris, Willett'in sonunda bir soruşturma için orada olduğunu açıklamasını çok yanlış algılamıştı. Önceki gece bundan hiç bahsetmemişti. Uzun bir yemek oturumundan sonra, Harris'in sadece 1 saat kadar katıldığı bir toplantıya yardımcı asistanlık etmişti. O zaman da sadece diğer asker arkadaşlarıyla birlikte, Willett'in lav yataklarındaki son seferi parlak bir şekilde anlattığı hikayeyi dinlemişti. O seferki, Modok'ların en iyi arkadaşlarını, barış komiserlerini ve General Canby'yi acımasızca katletmesiyle doruğa ulaşmıştı. Ancak dokunuşlardan sonra, uzun ve tozlu backboard sürüşüne rağmen, Willett neredeyse her zaman tüccar dükkanında devam eden oyuna, oturmayı, uygun gördü. Bunun üzerine Stannard, Turner ve oyuna hiç katılmayan Harris, yatağa çekildiler. Strong'un söylediğine göre bu pek büyük bir oyun değildi. Sadece Willett, Crane, Watson, Briggs ve kendisi vardı. Sadece tek bir şeyle dikkat çekiciydi. Daha önce hiç oynamayı sevmemiş gibi görünen muhasebeci Case, geç bir saatte gelmişti. Merakla bakmış ve sonra, Willett'e sunulmamış olmasına rağmen, adeta elini tutmak istiyor gibi bir tavır sergilemişti. Crane, Case'in yine içip içmediğini merak etti ama Willett bunu fark etmedi bile. Strong, Willett'in çok neşeli olduğunu söyledi. Ve sonunda ayrıldıklarında, vakit oldukça geç olmuştu. Harris, güneşle birlikte yük trenine bakarken Tonio ve arkadaşlarını gözlemliyordu. Willett, General Archer ile bir toplantı yaptığı için ofis saatlerine kadar gelmedi. Ve sonunda, gün boyunca, etrafına bakmak istediğini ifade etti. Harris'e hiç soru sormamıştı. Sınıf arkadaşlarının olması gerektiği gibi, onu içtenlikle karşılamıştı. Ama Harris'in hoşuna gitmeyecek bir üstünlük şüphesiyle. Ve Harris'in başkahramanlık çalışmalarına tek bir takdir bile belirtmeden. Harris'in o ikinci akşam Willett'in izcisini araştırmasına kızmasının başka bir nedeni daha vardı. Çocukluğundan beri bu tür şeylerden tamamen uzak duran, dikkatli bir anne tarafından yetiştirilen ve yıllarca babasının ara sıra yaptığı hataların onun sürekli korkusu olduğunu fark eden Harris, West Point'te gri kıyafeti çıkardığı günden itibaren bu uygulamaya karşı çıkmış ve mavi üniformayı giydikten sonra inancından asla sapmamıştı. Willett için ise durum böyle değildi. Ortaklarının %9'unda da durum böyle değildi. Harris, Willett'in öğleden sonra geç saatlerde meste ara sıra karıştırılan içkileri sevdiğini fark etmeden edememişti. Ve yine arkadaşının, doktorun şerini bitirmek için ikinci akşam büyük bir katkı yaptığını görmüştü. Oysa Bordeaux'un çoğunu, yaşlı adam, yakalamıştı. Akşam yemeğinden sonra 2 kez Archer, misafirlerini kapıdan içeri davet etmişti. Bir kez Claret'in kalanını denemek için, sonra ise o yılan olayından sonra. Bazı sinirlerin biraz güçlendirilmesi gerektiğinde, olağanüstü Monongahela tatmak için. Harris işini bitirdiğinde ve iyi geceler dilediğinde. Hemen ardından yüzü kızarmış ve sert tavrıyla Willett onu takip etti. Bayan Archer, annesi tarafından götürülmüş ve muhtemelen yatağa gitmişti. Willett, Arizona'da uzun süre kalırsa yılanlara alışırdı, dedi. Onu korkutmanın ne anlamı vardı ki? Harris neden ona ipucunu sessizce vermemişti? Bay Riddler'ın kafasını kimse fark etmeden koparabilirdi. Harris, gece içkilerinin Willett'in fikirlerini karıştırdığını açıkça gördü. Buna rağmen Willett, şimdi tercümanı çağırdığını ve Harris'in Tonio'yu hemen soruşturma için ofise göndermesini istediğini ilan ediyordu. Willett, olup bitenden tamamen habersiz olan komutanı temsil ediyordu. Ve Harris, sadece itaat edebiliyordu. Açılış anında bu, son derece dramatik bir sahneydi. Willett, talimatlarının bir kopyasını karakol komutanına vermeyi ihmal etmiş ve subayların orada olup olmaması sorusunu tamamen kendi yargısına bırakmıştı. Archer vazgeçti. Tonio endişelenmiş olabilirdi. Daha iyisi, dedi ki, posta yardımcısı. Tercüman ve teğmenler Willett ile Harris dışında kimsenin gelmemesiydi. Ardından Harris, izcinin başarısız olduğunu ilan eden sahadan gelen mektubu soruşturmanın asıl
nedeni olarak göstererek, affedilmeyi tercih ettiğini söyledi. Harris, Tonio'ya bir suçlayıcı ışığında görünmek istemiyordu ve Willett, gizlice sınıf arkadaşının uzak durmasından son derece memnundu. Willett, kalbinin derinliklerinde, Harris'in yaşadığı 4 yıllık deneyimlerin, Apache yöntemleri ve motivasyonları konusunda kendisinin bekleyebileceğinden çok daha iyi bir yargıç olduğunu hissediyordu. Ayrıca, Harris'in yerinde olsaydı, Arizona yeteneğinden daha yüksek olmayan ve daha düşük rütbeli bir subayın, kendi izcisinin davranışlarını araştırmak için gönderilmesine kesinlikle kızacağını iyi biliyordu. Bu, bazen taktiksiz bir genelkurmay başkanının yaptığı şeylerden biriydi. Ama Willett bunu takdir etse de, emri memnuniyetle karşıladı. Bu durum, onu hem kıskandığı hem de korktuğu sınıf arkadaşı üzerinde üstün bir konuma getiriyordu. Eğer bunu günün erken saatlerinde hissetmişse, şimdi bu his daha da yoğunlaşmıştı. Çünkü bazı subaylara, Archer'a ve ailesine, özellikle de Lillian'a, ikisinden çok daha yetenekli ve çekici görünse de, o rahatsız edici çıngıraklı yılanın olay yerine girmesi işin dengesini tamamen bozmuştu. Willett'in zehirli küçük sürüngenlerle hiç deneyimi yoktu, Harris'in ise çok vardı. Ve Harris'in soğukkanlı, soğuk, otoriter sözleri, trajediyle sonuçlanabilecek bir şeyi önlemişti. O kritik anda, kızın ufak bir irkilmesi, ani bir hareketi ölümcül olabilirdi. Yılan, önceki hareketlerden ve Willett'in yaklaşmalarından endişelenip öfkelenmişti. Aslında tam da ayağa doğru kıvrılmıştı. Küçük dişler, o ince, korumasız bileğe bir anda takılabilirdi. Ve geri kalanını sadece tahmin etmek mümkündü. Ve bu yüzden, Willett sorgulamaya hiç de yargısal bir ruh halinde başlamadı. Kolombiya bölgesinde ve lav yataklarında gördüğü o ahlaksız, kırmızı adamların vahşetine alışkın olmasına rağmen, Tonio'yu ne düşüneceğini bile bilemiyordu. Dağların bu zeki, berrak gözlü, neredeyse insan dışı bir incelikle yetişmiş. Tel ve kas gibi sert duran Kızılderilisi, ona düz ve korkusuz gözlerle bakıyordu. Ve kendini her zamanki gibi bir Aztek veya bir Şoo şefi kadar gururla dik tutuyordu. Kamp ateşinden bu istenmeyen konseye çağrıldığında, yabancılarla karşılaşırken kendi arkadaşını ve komutanını özlediğini fark eden ve içgüdüsel olarak suçlamanın kokusunu alan Tonio, en ufak bir sarsıntı bile yaşamadan yargıçlarının karşısında durdu. Bir an, Willett oturup onu dikkatle inceledi. Puget Sound'un, Sivaşları, Columbia'nın Klikatatları ve sık sık karşılaştığı, kaşlarını çatan, kalın kaşlı modolar vardı. Onların kararsız gözleri, baskın askerin keskin bakışları önünde hep yere düşmüştü. Ama bu Sierraoğlu, asla bir kasının seyirmesi, bir kirpiğinin sallanması bile yaşamadı. Grazer, Cargador'un diliyle, sınır dili Gringo ile uzun temas nedeniyle biraz zarar görmüştü. Tonio, teğmen buldozer gibi temizlemeye çalıştığında bile hiç korkmadı, deniyordu. Ama bu sadece sivillerin askeri yöntemlere karşı duyduğu kıskançlığın bir ifadesi olabilirdi. Maaşlı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin koruması altında olduğu için, Tonio her zaman bir açıklama isteyebilir ve hak iddia edebilirdi. Sadece, aramanın iki yolu vardı. Ona söyle, dedi Willett, şefler Apache Mohawk'ların Mogol'unda saklandığına inanıyor. Birçoğunun yanında geyikler, kadınlar ve çocuklar var. Onları bulup rezervasyona getirmesi için gönderildi. Neden başarısız oldu? Munoz, olabildiğince yakın bir şekilde soruyu sordu. Ama sesi çok da kendinden emin değildi. Çünkü halkım, Tonio'nun sesinin duyulmasının çok ötesine sürüklenmişti, dedi sakin bir sesle. Gözler subaya kilitliydi, sözler ise adam içindi. Ve Munoz tekrar çevirdi. Nasıl yani? Arahava tarafından gönderilmemiş mi? Arahava, beyaz kardeşin yiyecek ve hediyelerle geleceğini söyledi. Onları eve götüreceklerdi. Ama onların gördükleri, silahlar, keşifçiler ve askerlerdi. Bu yüzden korkup kaçtılar. Silahlı askerler, korkan Mohaveleri yakalayamaz. Bu yüzden işe yaramadı. Ve yoruldum. Tek başına gitseydin onları yakalayıp ikna edebilir miydin? Willett, karargahta kendisine tam olarak talimat verildiği gibi sordu. Yakalamak mı? Evet. İkna etmek mi? Hayır. Beyaz askerlerin Comes Flying'i, yani Şef Lanpin'in kardeşini öldürdüğünü söylüyorlar. Comes Flying'in öldürüldüğünü nasıl biliyor? Prescott'a ulaştığım gece bunu biz de duyduk. Kimse anlatmadı. Burada. Ve şimdi. Memurun gözleri parıldıyordu. Yardımcı adam sandalyesinde huzursuzca kıpırdandı.
Bu onun için tamamen yeni bir haberdi. Comes Flying, kabilede sadece Lanpin'den sonra ikinci sıradaydı. Ancak Camp ALMY bunu henüz duymamıştı. Tonyo bunu Harris'e bile söylememişti. Dağ kartalı Tonyo'nun arkadaşıdır, ayı, vaşak, kuşlar. Onun kardeşleridir. O zaman Apache Mohawk'ların Verde Vadisi'nde. Ve geçen hafta bile Dead Man's Canyon'da olduğunu. Stoners Run'a baskın yaptıklarını da biliyordunuz. Orada değillerdi. Ne de Stoner'ın çiftliğine baskın yapmadılar. Benim halkım doğu kolunda bile kalmadı. Mogollon'un derinliklerine kaçtılar. Willet sabırsızca, piş, diye bir ses çıkardı, dert yandı. Tanıdığı Kızılderililerin hepsi tabii ki yalan söylüyordu. Ama bu durum görünüşte farklıydı. Bu adam yüzüne tam bir kararlılıkla bakıyordu. Yalan söylerken bile gerçeğin ta kendisine bakar gibiydi. Sana neden yalan söylediğini göstereceğim, dedi ani bir kararla. Ama yardımcı subay uyarıcı elini kaldırıp fısıldadı, dinle. Açık kapıdan, geçit töreni alanının seviyesinde, duyulamaz bir asker tarafından izinsiz bir istilacının engellenmesi dışında. Garnizonun üst ucunda bir nöbetçinin uzun süren, yırtıcı çığlığı duyuldu. 3 numara çığlığı tekrar etti. Ama 4 numara sabırsızdı, zorunluydu ve o bağırış tekrar yükseldi. Muhafız onbaşı, 4. numara. Bu bir anlam ifade ediyor, dedi yardımcı, yerinden fırlayarak. Olmazsa 1 dakika içinde döneceğim, ve bayrak direğinin altından hızla geçti. Munoz ise doğrudan direğin tabanına kadar onu takip etti. Burada muhafızların trompetçisi ve kışladan 3-4 adam çoktan toplanmıştı. Kendi gizli, battaniye örtülü oyunları şimdilik tamamen unutulmuştu. Ay ışığında, vadinin o yönündeki kayalık ve dik yükseklikler zincirine doğrudan bakıyorlardı. Ve aniden ikisi heyecanla konuşmaya başladı. İşte yine orada, sana söylememiş miymiştim? Tepedeki çam ağaçlarının arasında, küçük bir alev gökyüzüne fırladı. Ay ışığında bile netçe fark edilecek kadar parlaktı. Ateş işareti, tabii, dedi 3 ses aynı anda. Ateş işareti, tabii, diye yankılandı diğer sesler. Daha fazla adam kışladan koşarak geçit törenindeki gözcülere katıldı. Ateş işareti, tabii, ve tam Bennet çiftliğinin üzerinde. Generalin bugün olduğu yerde. Aman tanrım, acaba baskın mı yaptılar? Oradan onbaşı, geri koşuyor. Gerçekten geri döndü, deliler gibi koşuyordu. Doğrudan doktora doğru. Açık kapıya vurduğu duyuluyordu. Böylece trompetçi haber almak için tam hızla ileri atıldı, diğerleri de sabırsızca onu takip etti. Trompetçi geri dönmek yerine devam etti. Tepenin yamacına ve 4 numaranın direğine doğru daha da sert koştu. Onbaşı, duraksayan ve endişeli arkadaşlarına doğru seslendi. Burası Bennett'in çiftliği. Haberler kesin. 4 numarada ölü bir kişi var, tüm aileyi öldürdüklerini söylüyorlar. Apache Mohawks. Bir an, hayranlık ve dehşet dolu bir sessizlik oldu. Sonra derin, tok bir ses o sessizliği bıçak gibi böldü. Tüm gözler o sesin sahibine döndü. Tonyo'ydu. Apache Mohawk, hayır, hayır. Garnizon küçüktü. Komşu çiftlikler kadar az nüfusu olsa da, genellikle 2 kart odası vardı. Biri subaylar için, diğeri ise, Gentefino, yani tüccarlar, ortaklar. Yem ustaları ve ara sıra gelen çiftçiler içindi. 3. oda ise, bambaşkaydı. Sınırın askerleri, izcileri, paketçileri ve başıboş tipleri için ayrılmış. Çoğunlukla isyan dolu bir yerdi. İşte bu düzende, Bennett'in, Dago, su tarif edilemez bir ilgi odağı haline gelmişti. Burada, Munoz ile karşılaşmış ve karşı karşıya gelmişlerdi. İkisi bıçak düellosuna girişmiş, ancak muhafızların silah kabzalarıyla zorla bastırılmışlardı. Buna rağmen, Munoz tercüman olarak çağrıldı. Çünkü tehlike, yorgunluk ve kusurlu İngilizcesi arasında Dago sadece anlaşılmaz bir jargon konuşabiliyordu. Bu Sicilya, Malta veya Kalabria ağzı olabilirdi ama İspanyolca olmadığı kesindi. Görünüşe göre Bennet, baharın ilk günlerinde Verde yolunda onu ölü gibi bulmuş. Bayan Bennet ise bu zavallı adamı hayata döndürmüştü. Sonra, yemek yapmayı bildiği ortaya çıktı. Daha sonra anlaşıldı ki, aslında Meksikalı bir ekip ile altın arayışındaydı. Dağ ateşi kapmış, arkadaşlarına yük olmuş ve ölü adamın kanyonundaki bir tankta hayatta kalmaya çalışmıştı. Bennett'in anlattığına göre, yemek yapıp ev işlerine bakarak borcunu ödüyor ve çiftlikte idare edecek kadar İngilizce öğreniyordu.
Kısa süre sonra atlara ve katırlara bakmak, onlara binmek istediğini gösterdi. Bir gün, Bennett'in en iyi Air eşeğiyle birlikte ortadan kayboldu. 48 saat sonra döndüğünde ise, Bennett zaman ve eşek için ciddi bir şekilde $5 altın teklif etti. Monte oyununda kazandığını söyledi. O kart odasına girdiğinde, tıpkı su içmeye giden bir eşek gibi doğal. İngilizce bilmeden oyunda kusursuz bir yetenek sergilemişti. Sadece 2 saat oynamış, $20 kazanmış ve alacakaranlıkta ayrılmıştı. Ancak kazandığı miktar madeni para cinsindendi. Peki, altın nereden gelmişti? Tüccarın adamları onun eşeğini ahıra çektiğini söyledi. Kendini, Bennett'in mozosu, olarak tanıttı ve o an devam eden oyuna sanki uzun zamandır alışkınmış gibi oturdu. Gün batımında kazançla ayrıldı ve bir snifter bile almadan yoluna devam etti. Dago, yolu öğrendikten sonra tekrar geldi. Ne birine zararı dokundu ne de zorluk çıkardı. Ta ki Meksikalı Munoz ile sorun yaşayana kadar. Onu gördüğünde, sanki ondan nefret ediyor gibiydi. Dilleri ne olursa olsun, birbirlerini anlıyorlardı ve aralarındaki yanlış anlama tamamen kişiseldi. Şimdi, kumar tutkusuna rağmen, bu Dago'nun Bennett'in hoşuna giden bazı tarafları vardı. Onu birçok açıdan değerli buluyordu. Bennett'in eşi ve çocuklarına olan bağlılığı neredeyse bir köpeğinki kadar sadıktı. Başta sert bir aşçıydı, yemeklerine bolca acı biber ve soğan koyardı. Bayan Bennett'in eski bir gitarını tamir etti. Her türlü tuhaf Meksika ve Akdeniz melodilerini keyifle çaldı. Hatta onun teşvikiyle şarkı söylemeye bile başladı. Hayvanlara iyi davrandı. Katırlar başından itibaren ona alıştı, 2 at ise buna alışamadı. Köpekler önce onu tolere etti, sonra tamamen bağlandılar. Kedi bile ona bayılıyordu. Bennett'in Gilead'dan getirdiği siyahi çalışan ve 2 Maricopa kızılderili çocuğuyla da sorunsuz geçiniyordu. Görevdeyken asla içki içmezdi. 6 ay içinde çiftliğin vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. Ancak herkes onu sadece Dago olarak biliyordu. Bennett, kendisinin bile bir adı olduğunu unuttuğunu söylerdi. O sabah, tüm beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. Generali ve güzel kızını görünce, o yıpranmış eski Meksika samanı şapkasını çıkardı. Sepeti aldı ve atları ahıra götürürken onları bahçede takip etti. Bayan Bennett ise marul, ıspanak ve muhteşem haşhaş yatağını neşeyle sergiliyordu. Dago, lezzetli bir çikolata demlemişti. Ancak yoğunlaştırılmış süt, krem şantinin yerini tutamıyordu. Öyle iştah açıcı bir öğle yemeği hazırlamıştı ki, kendini o kadar faydalı kılmıştı ki, General Bennett de, Dago işinden bıktığında onu kalede görevlendirebilirim, demek zorunda kaldı. "Acaba kalacak mı?" dedi Bennett. "Ona ayda sadece $5 veriyorum. Şimdilerde dükkanda $20 kazanabiliyor, ayrıca sınırsız monte oynayabiliyor. Bir de, şu, Peçi Mohawk'lardan ölesiye korkuyor. Nedenini kimse bilmiyor ama onları görünce saklanıyor. Hiç çalıyorlar ya da bir şekilde rahatsız ediyorlar mı?" diye sordu general. Kumda yuvarlanıp güreşen, ziyaretçilere gösteriş yapan 5 ve 3 yaşındaki Bennett çocuklarına endişeyle baktı. "Peçi Mohawks mi?" dedi Bennett şaşkınlıkla. "Hiç görmedim. 2 yıl önce eşek takımını ajansa götürdüğümde onlara alışmıştım." "Neden?" Minnie şimdi onları posta üzerindeki çocuklar kadar düşünüyor. "Onlar bir tür polis, efendim. Mohawklar burada olduğu sürece Tontolar aşağı inmeye cesaret edemez." "Biliyorum," dedi general düşünceli bir tavırla. "Ama birkaç kişi Tontos'a kaydı ve ajan. Bu kadar çok kişi rezervasyonda kalmak yerine burada konakladığı için bir kavga çıkarıyor." İki grubun, kadınlar da dahil herkesin, izinsiz olduğunu biliyor muydunuz? Teğmen Harris ve izcilerinin buraya gelmesinin bir sebebi de buydu. Bu yüzden 2 haftadan fazla süredir hiçbirini görmedik. Muhtemelen tamamen mesaya gittiler. General, diye devam etti endişeyle, ajanlarını veya o ajansı sevmiyorlar. Oraya Apache Yumas, hasta Tontos ve Sierra Blancas ile birlikte sürülüyorlar. Daha büyük şeytanlar oldukları için daha iyi muamele görenlerle beraberler. Ben onları tanırım, ajan ise tanımıyor. Eğer dışarıda olsaydı karakola geçerdim ama, Peçi Mohawk'larla güvendeyiz. İşte zavallı Bennett'in 12 saat önce dediği buydu. Şimdi ise ev gibi olan çiftlik alev alev yanıyordu ve Bennett, Dago için ağlayarak harabeler arasında katledilmişti. Siyahi çalışan da öyle.
Maricopa çocukları muhtemelen kaçmıştı ama sadece ezilip öldürülmek için. O zavallı, çaresiz küçük anne ve güzel, mavi gözlü oğullarına ne olduğunu ise sadece Tanrı biliyordu. Bu sırada karakolun yarısı kalkmış, haberleri dinlemek için akın etmişti. Cerrah Bentley, terlikli ayaklarıyla yanına sürünmüş. Dago'ya bir yudum, aguardiente americano, veriyordu. Yardımcı, komutanı çağırmak için acele etti. Yolda Harris'in yanından geçti. Harris zaten kamp kıyafetlerini giymiş, izcilerinin kampına doğru hızla gidiyordu. Turner, her zamanki gibi sessiz ve kasvetli, kalabalığın arasından dirseğiyle geçti. Dago ve Munoz'a sert bir bakış attı. Sanki ikisini de zihinsel dengede tartıyor ve yetersiz buluyordu. Bayan Stannard, perdelerin arkasından, kaptanın hemen çıkacağını söylemek için yardımcıyı çağırmıştı. Wettstein onlara korkunç haberi zaten vermişti. Yardımcı, generalin açık koridoruna adım attı ve küçük ön odanın kapısına vurdu. Neredeyse anında, merdiven başından Bayan Archer'ın sakin ve nazik sesi cevap verdi. General derin uykudaydı. Onu uyandırmak gerekli miydi? Strong bunu bekliyordu. O sıcakkanlı gazi, ayda bir kez bile kendine aşırı bir şımartı izin vermezdi ama verdiğinde, ne kadar çabuk uyursa o kadar iyi olurdu. Gece şapkasını takmış, erkenden yatmıştı. Ama Strong, yaşlı adamın onu şimdi uyandırmazsa ne diyeceğini biliyordu. Hemen geliyor Bayan Archer, dedi. Bennett'in çiftliğinden kötü haberimiz var. O anda, annelik omzunun üzerinden solgun, korkmuş bir yüz belirdi. Bayan Archer'ın mumunun titrek ışığında daha da beyaz görünüyordu. İsmin duyulmasıyla alçak bir endişe çığlığı yükseldi. Ah Bey Strong, Bayan Bennett mi, yoksa çocuklar mı? Henüz bilmiyoruz Bayan Archer. Dago burada, ölümüne korkmuş. Bir Kızılderili baskını hikayesiyle sonuna kadar 4 nala gelmiş. Umarım düşündüğü kadar kötü değildir. Tanrı yalanı affetsin, diye ekledi içinden. Ama ona zarar vermediler değil mi? Kesinlikle ona zarar vermezler, diye acı bir inleme geldi. Kız, kaba korkuluktan tutunurken, annesi uyuyan savaşçısını uyandırmak için aceleyle hareket etti. Tanrı ona acısın, diye düşündü Strong. Tabii ki onu doğrudan öldürüp götürmedikleri sürece. Sonra arkasında, koridorda bir adım sesi duyuldu. Willett oradaydı, tetikte ve becerikli. Lütfen henüz uğraşmayın Bayan Archer, diye seslendi Strong'u zar zor fark ederek. Haberci bundan önce de benzer bir paniğe kapılmıştı, adamlar bana söyledi. Gerçeği bilmekten çok korkuyor. Belki sadece bir yangın çıkmıştır. Bence öyle, çünkü ışık görülebiliyordu. Bu yüzden Kızılderilileri hayal etti ve hiç durmadan sürdü. Hemen oraya gidiyorum ve haber göndereceğim. Lütfen henüz endişelenmeyin. Ne kadar düşünceliydi, ne kadar nazik. Strong, gördükleri ışığın yanan bir çiftliğin değil, tepelerin çok yukarısında bir işaret ateşi olduğunu çok iyi biliyordu. Çiftlik, kuzeydoğuda 10 mil uzaklıkta, yüksek sırtların araya girdiği derin bir vadide yer alıyordu. Parlak ay ışığında, aksi takdirde gökyüzünde görülebilecek bir parıltı fark edilmeden geçecekti. Strong, kalbinin derinliklerinde biliyordu ki, ailenin akıbeti ne olursa olsun. Çiftlik geçmişte kalmıştı. Ama Willett'in sözleri rahatlatıcıydı. Onları sorgulamadan serbest bırakmak daha iyiydi. Sonra general merdivenlerden indi. Ne oldu, Strong? Yarı giyinip hemen aşağı ineceğim. Gerçekten de zaman kaybetmiyordu. Ayaklarında terlikler, bacaklarında bol keten pantolon ve geceliğinin üzerine geçirdiği bir ceketle. Veteran çoktan aşağı iniyordu. Odana koş sevgilim, dedi küçük kızının yanından geçerken. Yakında her şeyi öğreneceksin. Bir an içinde, cennetin özgür havasında iki genç subay onunla birlikte dışarı çıktı. Kısaca ve temkinli bir şekilde, yardımcı Dagon'un hikayesini özetledi. Gerçeklik konusundaki şüphelerini ekledi. Archer bir an boş baktı. Dehşet içindeydi, konuşacak kendine güveni yoktu ya da istemiyordu. Strong, mekanda nasıl davranacağını çok iyi biliyordu ve toparlanması için zaman tanıyacaktı. Ama Willett vardı. Uyanık ve ısrarcı. Komutanı temsil eden ve sözleri ağırlık taşıyan Willett, fırsatı hızla değerlendirip şöyle dedi. Bu, karargahta düşündüğümüz şeyle tam uyumlu efendim. Ne kadar çabuk oraya varabilirsem o kadar iyi. Onayınızla general, izcilerle hemen ilerleyeceğim ve gün doğmadan haber vereceğiz. Sadık ruhlu Strong bile sonradan, generalin cevabının neredeyse, evet Willett.
Destek için bir asker göndereceğim, olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Willett, şık üniformasını çıkarmak ve daha uygun bir kıyafet giymek için odasına koştu. 20 dakika sonra, Stannard'ın atlarından birinin üzerindeydi. Kuzeydoğu yamacına, derenin üst geçidine doğru mahmuzladı atını. Orada loş bir şekilde başka bir atlı görünüyordu, yanında bir düzine gölgeli, hayalet benzeri form. Harris ve Apache izcileri, felaket mahalline doğru zaten yola çıkmışlardı. Bentley, Stannard ve Turner uçurumun kenarında duruyor. Etraflarında toplanan askerlerle beraber diğerlerine bakıyorlardı. HMPF, dedi Stannard, arkadaşlarına yönelik ama daha ileri giden bir tonla. Şimdi otorite çatışması çıkacak, yoksa ben bir aptalım. 10 dakika boyunca durup izlediler. Sonra generalin görevlisi geldi ve Kaptan Stannard'ı hemen görmek istediğini söyledi. Bu demek ki gideceksin, Stan, dedi cerrah. Sanırım asistanımı da seninle gönderecek. Komutanı odasının verandasında buldular. Şimdi çok ciddi ve sessiz, tamamen sakin ve kendine hakimdi. Dago, merdivenlerin kenarında çömelmiş, yüzü ellerinin arasında, soğuktan titriyordu. Munoz yakınında kambur oturmuş, ona agresif bir küçümsemeyle bakıyordu. Birkaç çavuş, saygılı bir mesafede toplanmış, haberi bekliyordu. Strong hanımlarla birlikteydi, Bayan Stannard aceleyle giyinip yanına gelmişti. Dago, ahırın altından ani bir bağırış duyduğunu, ardından hızlı ateş sesleri. Bayan Bennet ve çocukların çığlıklarını işittiğini, alev patlaması gördüğünü ve ardından Kızılderililerin ona doğru geldiğini iddia etti. En iyi atına binip, onu varış noktasına kadar döverek sürmüştü. Stannard o anda geldi, sağlam, tombul ve güvenilirdi. Tehlike anlarında ona bakmak bir rahatlıktı. Sessizce selam verdi, komutanın önünde durdu ve kısa emirlerini aldı. Birliği bindir, keşifleri takip et. Eğer Bayan Bennet ile çocukların Kızılderililer tarafından götürüldüğü görünürse, peşinden koşup geri yakalamak için elinden geleni yap. Stannard'ın soracak tek bir sorusu vardı. İzci için Bay Harris'i mi yoksa Bay Willett'i mi çağırayım efendim? Ve o zaman bile, Harris'in adını ilk olarak kendisi verdiği belirtildi. Neden? Bay Harris'e, o komutan. Çok iyi efendim, dedi Stannard ve topuğunu döndü. Bayan Stannard, Lilian'ın solgun yanağını öperek peşinden gitmeye başladı. Ama o sırada, alışılmadık bir figür ortaya çıktı. Kinli bir eşeğin üstünde, ince bir apaçı. Tonyo, önden çoktan geri dönmüştü, elinde küçük katlanmış bir kağıt vardı. Bindiği inatçı hayvanı kırbaçlayarak, Tonyo doğrudan generalin yanına atladı. Tüm adamlar haberi öğrenmek için bekledi. General aceleyle kağıdı açtı, ay ışığında göz attı. Başını kaldırdı ve Stannard'a başıyla onay verdi. Willett, noktanın etrafından kuzeydoğuya doğru 2 sinyal ateşi daha gördüklerini söylüyor. Tam Apache Mohaves'e giden yolda. Sonra dramatik bir olay yaşandı. Eğerinde bir show şefi gibi oturan, Tonyo, tam boyuna doğruldu. Güçlü yüzü parlak, gümüşi bir ışıkla parlıyordu. Çıplak sağ kolunu, yumruğu sıkılmış şekilde kaldırdı ve sessiz, nefes kesici gecede çınlayan bir sesle halkına cevabını bağırdı.